Evet, basit bir portfolyo sitesi geliştirdim. Geliştirmiş olduğum portfolyo sitesinde bir iki tane animasyon kullandım. Ve en sonunda Versal'e yüklendim. Şöyle sayfamı yenilediğimde şu görmüş olduğunuz gibi bir zoom efektiyle birlikte yüklenerek geliyor. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi sürekli yazım gelip gidiyor. Aynı zamanda şuradaki arkadaşlar ilk başta başlangıçta sayarak geliyor. Aşağı tarafta şu şekilde bir bölümümüz var. Onun dışında My Projects diye bir bölümümüz var. Ve en aşağıda bir kontak formumuz var. Ve biz bu kontak forma bir yazı yazıp gönderdiğimiz zaman şöyle yazıp gönderelim. Send mesaj diyelim. Başarılı bir şekilde olduğunu söylüyor. Ve bana benim mailime bir mail gönderiyor, görmüş olduğumuz gibi. Yazmış olduğum değeri bu şekilde gönderen bir formda yapmış olduk. Yaptığımız tasarım responsive uyumlu. Aynı zamanda About'a tıkladığım zaman About sayfasına gidiyor. Evet, dondu sanırım sayfa. Şöyle tekrar bir daha bir yenileyelim. Pardon. Şöyle şuraya tekrar geleyim. Ee, Localhost'u açmışım. Project'e tıkladığım zaman Project, Contact'a bastığım zaman Contact, About'a bastığım zaman About'a gidecek şekilde basit bir şekilde yaptım işte. Sonra sitemiz aynı zamanda responsive uyumlu. İsterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte aynısını yazabilirsiniz. Bu şekilde bir tasarım yaptım. E, Kanalımda genellikle full stack yazılımlar yapıyorum. Ara ara da böyle ufak tefek projeleri de yer vermeye çalışıyorum. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Evet, şimdi yavaş yavaş portfolyo sitemizi oluşturmaya başlayalım. Ben bilgisayarımın D'sinde bir proje oluşturacağım için konsol ekranını hemen açıyorum. Daha sonra D diyeceğim. Daha sonra cd github diyerek klasörün içine gireceğim. Ve Next.js'in kurulumu için şu arkadaşı gelip aynı şekilde kopyalayacağım. Şimdi yükleye ilk başta birkaç tane paket yükleyeceğim. Sonra birkaç tane resim ayarladım. Bu resimleri kullanarak renk seçeneklerimi yapacağım. O yüzden önce projemizle ilgili kurmamız gereken birkaç tane şeyi yükleyerek başlayalım. Şimdi projenin ismi Portfolio Next.js 14 olsun. TypeScript istiyorum. Aslint olsa da olur, olmasa da olur. Pek değişen bir şey yok açıkçası. Yes diyelim. Tailwind CSS ile yapacağım tasarımımı. SRC Directory'yi sevmiyorum. No diyeceğim. App Router olsun. Daha sonra Import Alias kullanmıyorum aslında çok fazla ama yine bunu da aynı şekilde gelip yükleyeyim. Kurulumum tamamlandı. Şimdi hemen burada tekrar cd portfolio diyelim. Taba basayım. Evet, şu şekilde projem geldi. Daha sonra kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açmış olacağım. Şimdi buraya kadar işlemlerim tamam. Hemen şöyle sayfamı geleyim, büyüteyim. Daha sonra terminal, new terminal ve burada npm run dev diyerek projemi direkt çalıştırabilirim. Şimdi dediğim gibi öncelikle resimlerimi vesaire ekleyeceğim ama onun dışında yüklemem gereken bir iki tane daha kütüphane var. Daha hızlı kod yazabilmem için. Şimdi normalde ilk başta kullandığım eklentilerden bahsedeyim. Bu eklentiyi kullanıyorum hızlı bir snippet yazabilmem için ve bir de Tailwind CSS'in şöyle bir eklentisi var. Bunu kullanıyorum. Diğer eklentiler şu an geliştirdiğim projede çok fazla kullandığım eklentiler değil. Bunlarda işte parantez eklentisi var, ekstra belki sizin kullanabileceğiniz auto rename tag. Bunun gibi bir iki tane daha eklenti ve renkler için bu eklentileri kullanabilirsiniz. Diğerleri Python'la ilgili eklentiler. Onlarla pek bir işimiz yok. Buraya kadar tamam. Şimdi ilk başta ben bir form gibi bir şeyler yapacağım. Daha doğrusu bir kontak bölümü yapacağım. Kontak bölümünde de işte benim butona, daha sonra label'a, input gibi çeşitli alanlara ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı direkt ben bu arkadaştan faydalanayım. Hemen şu şekilde geleyim. Shotgun sitesine geldiğimizde burada installation bölümünde Next.js dediğimizde burada kurulumla ilgili ayarlar var. Sıfırdan bir kurulum yapacaksanız eğer bunu yazabilirsiniz. Direkt Next.js ile birlikte geliyor. Ama biz hazır olan bir projemizi eklemek istediğimiz için bu arkadaşı şu şekilde seçeceğim. Tekrar şu şekilde geldim ve bunu kopyalıyorum. Daha sonra bana birkaç tane tema seçeneği gibi bir iki bir şey söyleyecek. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Pek değişen bir şey yok. Açıkçası Stone diyelim hadi bu sefer de. CSS variable bu sefer istemiyorum. No diyeceğim ve bana bu şekilde bir kurulum yapacak. Global CSS dosyamda bir değişiklik olmadı. CSS variable'ı istemediğim için Global CSS dosyama ben kendim bir şeyler belki yazarım. O yüzden dolayı kullanmayacağım. O yüzden dolayı istemedim. Onun dışında başka neye ihtiyacım var?
Şöyle bakalım, utilities'imiz vesaire var şöyle. Shotgun'la birlikte gelen class'ları vesaire birleştirebilmek için ve bana bir tane component dosyası oluşturdu. Tabii şu an içi boş. Şimdi benim kullanacağım şeylerden bir tanesi buton olacak. O yüzden dolayı ilk başta butonu yükleyerek başlayayım. Daha önce eğer Shotgun kullanmadıysanız kurulumu kısaca anlatayım. Kurulumu yaptıktan sonra butonda üzerine bir örnek vererek göstermeye çalışayım. Butonumu yükleyeceğim. Daha sonra alert belki ihtiyacımız olabilir. Forumdan sonra bir mesaj yazdırmak için şu arkadaşı şöyle kurayım. Belki kullanmayabilirim açıkçası. Şu an sadece bir form oluşturacağımı düşündüğüm için bu yüzden dolayı yüklüyorum. Daha sonra input alanına ihtiyacım olacak. Uzun uzun yazmakla uğraşmayacağım. Tekrar gelip bu arkadaşı şu şekilde ekleyelim. Bir de label alanına ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı yine geleyim aynı şekilde bu arkadaşı yükleyeyim. Sonra bir de benim ikonlara ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı React Icons diye şöyle bir web sitesi var. Burada bir sürü ikon var. Bu ikonlardan kullanacağım için şuradan npm'e tıklıyorum. Ve burada şu kurmam gereken şu paketin ismini gelip kuracağım. Ve bir ikona ihtiyacım olduğu zaman geleceğim buradan. İstediğim ikon neyse tıklayacağım, üstüne kütüphanesiyle birlikte alıp rahat bir şekilde kullanacağım. Burada bir sürü ikon var zaten. Bu ikonlar benim işimi görecektir. Tekrar npm run dev deyip projemi şöyle bir ayağa kaldırayım ve birlikte bakalım. Şimdi CSS variable eklemediğim için burada herhangi bir tasarım değişikliği sanırım olmayacaktır. Ama gerçi birazcık kodları sildiği için o yüzden dolayı birazcık tasarım değişti. Çok da önemli değil zaten burası bizim için. Şimdi ben buradaki bu divleri main'i buradan siliyorum. Buraya hemen bir tane div aç kapa yapayım. Şu şekilde bakalım. Evet, içinde herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim butonun kullanımına. Şu şekilde buton yazdığım zaman burada component UI buton diyor. Shotgun'ı kullanabilmek için şu şekilde kapatacağım. Ve buranın içine yazdığım herhangi bir şey otomatik olarak bana böyle bir buton şeklinde gelmesini sağlayacak. Peki ben bu butonun rengini değiştirmek istersem bu komponentin içine geldiğimizde görmüş olduğumuz gibi buton gibi çeşitli alanların oluştuğunu görüyoruz. Mesela bu butonun içine geldiğimde burada çeşitli varyasyonlar var, varyantlar var. Ben buraya tekrar gelip bir varyant dediğim zaman ve buradaki varyantlardan herhangi birini seçebiliyorum. Mesela bu kırmızı bir buton. Şu şekilde mesela gelip kullanabiliyorum. Buraya tekrar bir virgül ekleyip kendi butonumun varyantını da aynı şekilde yazabiliyorum. Bu butonla bu kütüphanelerin güzel yanı hemen hemen tüm özelliklerin olması. Mesela on click eventi gibi bir çeşitli bir sürü özelliğin aynı şekilde butonun özelliklerinin hepsi yine var. Ama bana ne yapıyor? Hazır bir tasarımla daha hızlı kullanabilmemi sağlıyor. O yüzden dolayı ben bu buton için gelip de tekrar bir tane komponent yazmak zorunda kalmıyorum. O yüzden dolayı bu arkadaşları kullanacağız. Şimdi tasarımlarımıza başlamadan önce ben birazcık projeme resim yükleyeceğim ve daha sonra videoyu tekrar başlatacağım. Evet, şimdi birkaç tane resim yükledim. Yüklemiş olduğum resimlerden şurada 1.png diye bir resim var. Bunu hero bölümünde kullanmayı düşündüğüm için o yüzden dolayı bu resmin renklerini kullanacağım ben de tasarımımda. O yüzden dolayı ben bunun renklerini çıkardım ve bununla ilgili tailored dosyama bir tanımlama yapacağım. Tanımlamamı yaparken burada extend'in içine tekrar geleceğim. Buraya colors diye bir alan açacağım ve süslü parantez ve daha sonra my color diyeceğim. Tekrar bir tane süslü parantez. Burada renklerimi teker teker tanımlayacağım. Şöyle yapacağım. Renk kodlarımı nereye yazdım? Şuraya yazdım. Evet. Burada diyeceğim ki 100 2 nokta şu şekilde, şu arkadaşın renk kodu şu virgül aynı şekilde 200. Evet, şöyle ikinci renk kodumu yapıştırayım. Virgül 300. Bu renk kodları mavi ile gri arasında ama ben direkt bu şekilde rahat bir şekilde kullanabilmek için direkt bu şekilde tanımlayacağım. 400. Evet, 500. Bir de şöyle 600 diyeceğim. Evet, şu şekilde tanımlayalım. Şimdi bu arkadaşları nasıl kullanacağız? Birlikte buna bakalım. Bunları tanımladıktan sonra hemen bana şurada bir yerde hata verdi. Şurada virgül unutmuşum. O yüzdendir hatam. Sayfamı şöyle tekrar yenileyim. Bir sorun kalmayacaktır. Evet.
Bir daha yenileyim, bir şey kalmamıştır. Buraya kadar tamam. Şimdi page sayfama tekrar geleyim hemen. Burada div class name diyeceğim ve my background, my color, mesela şu an görmüş olduğumuz gibi renkleri burada görebiliyorum. 100 diyeyim mesela, şöyle bir şeyler yazayım. Evet, renklerimi başarılı bir şekilde tanımladım ve bu renkleri dediğim gibi kullanacağım. Ekstra olarak aslında buraya bir de 700 olarak bir tane white'a yakın bir renk kullansam daha güzel olacak. Bu rengi de şöyle yine şöyle kopyalayacağım. Şu olması gerekiyor. Tekrar gelip bir bakayım. Evet, bir de 700 diye şu şekilde beyaz tonunda bir rengim olacak. Evet, beyazdan griye doğru bir tane böyle bir renk kullanacağım. Tamam, renklerim hazır. Şimdi onun dışında fontlarımı tanımlamak istiyorum. fonts.google.com'a geleceğim. Benim daha önce burada seçmiş olduğum kodlar var mı? Yok. Tamam. Tek tek seçeyim. Roboto'yu eklemek istiyorum. Get the font diyeceğim yine. Tekrar geleyim. Poppins ekleyeceğim. Şöyle geleyim. Get the font. Daha sonra şu arkadaş güzel duruyor aslında. Yani sadece ekleyelim bunu. Kullanır mıyım açıkçası bilmiyorum. Pacifico'yu kullanacağım. Ya, logo falan yazarken güzel oluyor şu şekilde. O yüzden bunu aynı şekilde gelip kullanacağım. Get the font diyeceğim. Evet. Başka şöyle bir tane daha bakayım. Var mı ekleyeceğim? Yok gibi aslında. Tamam, yeterli. Şimdi bu arkadaşı ekleyebilmem için öncelikle get embed code diyorum buraya ve daha sonra import diyorum ve şuradaki şu arkadaşı direkt hemen kopyalıyorum ve bunu global CSS dosyamın en üstüne gelip tanımlıyorum. Şuradaki stilleri buradan siliyorum. Sonra bu arkadaşın da en sonuna gelip bir tane noktalı virgül ekliyorum. Tanımlama işlemim bu kadar. Sonra bunları bir de benim şeye tanımlamam gerekiyor. Buradaki Tailwind dosyasına tanımlamam gerekiyor. Tailwind dosyasına tanımlarken de burada şuraya tanımlayabiliriz sanırım. Yine aynı şekilde font family diyeceğim. Şöyle bir süslü parantez. Şuraya virgülünü ekleyelim. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki Poppins diyelim mesela. 2 nokta ve buradan geleceğim. Poppins ile ilgili olan bölümü bulacağım. Hemen şöyle bakıyorum. Evet, şu arkadaşı şu şekilde gelip buraya yazacağım. Daha doğrusu öyle değil, şöyle. Evet, şunu şöyle gelip kopyalayacağım. Gerçi burada yanlış bir düzen oldu. Şu şekilde olacak ve içine yapıştıracağım şu şekilde. Evet. Daha sonra virgül. Tamam. Şimdi hemen bunu mesela deneyelim burada hemen. Diyelim ki mesela font Poppins diyeceğim. Artık yazımın türü Poppins olacak. Kaldırdığım zaman şöyle küçülteyim rahat gözükmesi için. Şöyle kaldırdığım zaman başka bir yazı tipi olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer arkadaşları da burada teker teker tanımlamam gerekiyor. Tekrar gelelim. Poppins'i tanımladık. Başka ne varmış sırada? Mochi varmış. Evet, Mochi diyelim şöyle. Mochi içinde şunu yine aynı şekilde gelip alayım. Şöyle yapıştırayım. Evet, şöyle virgül. Sonra Poppins'i aldık. Aşağı doğru ineyim. Roboto'yu alalım yine aynı şekilde. Bir de son olarak Pacifico'yu almam gerekiyor. Onu aradan kaçırdım sanırım. Evet, Pacifico aynı şekilde geleyim. Evet, şu arkadaşı şöyle buraya da yazalım. Evet, şimdi fontlarım çalışıyor mu? Bunları hemen hızlı bir şekilde test edeyim. Şöyle bir H1 yazayım ve class name diyelim. Font Pacifico test diyelim. Şundan şöyle birkaç tane gelip kopyalayayım. Poppins çalışıyordu ama yine görelim. Roboto diyelim. Ve bir de Mochi'ydi sanırım. Neydi? Mochi.
Şöyle yazalım. Bir tane de sadece düz H1 yazayım. Evet, neden kapanmadı bu arkadaş? Şunun yüzünden galiba. H1 test diyelim. Evet, şöyle tekrar gelip hemen bakalım. Evet, hepsi çalışıyor gibi, bir sıkıntımız yok gibi fontlarda. Tamam. Fontlarımı ayarladım. Onun dışında renklerimi de ayarladım. Artık yavaş yavaş tasarım yapmaya başlayabilirim. Şimdi ilk olarak navbarımızı yaparak başlayalım. Hemen component klasörünün içine yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve ismine navbar diyeceğim. Daha sonra bu navbarımın içine bir tane navbar.tsx diyelim ve rafc diyeyim. Şu şekilde yazmaya başlayayım. Hemen bu arkadaşın içine şöyle tekrar geleyim. Şöyle bir küçük türlü şey açacağım ve diyeceğim ki navbar. Tamam. Evet, navbarımız buraya geldi. Şimdi bu arkadaşın içine hemen bir tane öncelikle şuraya linklerimi tanımlayacağım. Diyeceğim ki const nav links diyelim ve eşittir şöyle köşeli parantez, süslü parantez, title about diyelim, pet diyelim, yani gideceği yer, şöyle bir kare işareti, about diyelim. Tekrar virgül, bu arkadaştan şöyle iki tane daha kopyalayayım. Evet, burada diyelim ki project, burada da yine project şeklinde, bir de contact diyelim. Buna da yine aynı şekilde contact diyelim. Evet, bu arkadaşları burada söyledik. Daha sonra burada hemen bir tasarım yapmaya başlayalım. Şimdi normalde tasarım yaparken aynı zamanda ben ne demiştim? Koyu tonlarda ve renklerimi belirlemiş olduğumu söylemiştim. O yüzden dolayı şurada şöyle tekrar geleyim. Burada olmazsa bir tane main açayım, kapatayım. Navbarımı bu main'in içine yazayım. Ve daha sonra burada class name flex bir yapı olsun. Min h screen diyeyim. Flex bir yapı. Daha sonra flex call diyelim daha doğrusu. Ve background my color koyu bir ton istiyorum. Şu 400'ü kullanmak istediğimi söyleyeyim. Tamam. Sonra tekrar yine aynı şekilde buraya gelelim. Tasarımımıza devam edelim. Şimdi ben buradaki şu arkadaşa diyeceğim ki burası artık bir nav menü. Nav'la başlayalım. Buradaki yapı fixed bir yapı olsun. mx auto olsun. Border ekleyelim. Ve border'ına da benim my color'larımdan şu 300'ü ekleyeceğim. Top 0, left 0, right 0, şu şekilde söyleyelim. Z indeksi de 10 olsun. Açılır menüler ekleyeceğiz çünkü, o yüzden direkt bunu bu şekilde söyleyelim. Ve bir de background rengi olarak yine my color yani bu rengi kullanabiliriz. Sonuçta bir border ekledik aslında. Ya da hiç background vermeyebiliriz. Ya da şunlardan birini verelim. Beğenmezsem daha sonra silerim. Bir de olmazsa bu rengi BG opacity 5 diyeyim. Pardon, 5 biraz şey olur. Şöyle yapalım. Ufak bir gölgelendirme işlemi yapalım. Olmazsa 85 diyelim. Sonra buraya ilk başta bir tane link alanı ekleyeyim. Ve bu link alanını Nextlink kütüphanesiyle birlikte kullanacağım. Href'i ana sayfam olacak. Şöyle yazalım. Ve içinde de logo yazsın. Ve bu arkadaşa bir de class name ekleyelim. İşte text'i 2x large olsun. mdd büyüdüğü zaman text 5x large olsun. Ya da 4x large olsun. Text'i rengi olarak my color 700 olsun. Fontu semibold olsun. Bir de fontu Pacifico olsun diyeceğim. Şöyle yazalım bakalım ne oldu. Evet, şöyle bir yapımız geldi. Şöyle yapalım. Bu arkadaşa bir de yukarıdan aşağıdan boşluklar verelim ya da bir konteyner yapısı kullanalım. Şöyle yapayım ben en iyisi. Şurada tekrar bir tane enter atayım. Tekrar geleyim, bir tane div açayım. Şöyle div class name
flex yine aynı şekilde container diyelim. LG PY4 diyeyim. Normali PY2 olsun. PX4 ekleyelim. Flex wrap diyeceğim. Ve item center ve justify between diyeyim ki başlangıçtan başlasın. Şu şekilde yazalım. Tamam. Şuradan şöyle enter atayım, rahat gözüksün. Şu arkadaşı tekrar geleyim. Şuraya şöyle taşıyayım. Evet, şöyle sayfamı büyüttüğüm zaman artık sağda solda container kullandığım için boşluklar olacaktır. Şimdi ben şuradaki şu renk olayı çok fazla hoşuma gitmedi. Şuradaki şu border color vesaire tamam dursun ama BG color durmasın. Ve şöyle olsun, o yüzden. Böyle daha güzel gibi duruyor. Tamam. Birazcık daha sanki aşağıya boşluklar versem ya da şurada logo değil de başka bir şey yazsak. My portfolio diyelim. Tamam, şu şekilde olsun. Bunun yanına menüler ekleyeceğim. Onun dışında mobil menü yapacağım. Bunları teker teker şu an tanımlayacağım. İlk başta şurada yukarıda yazmış olduğumuz nav linkslerimizi kullanarak başlayalım. Burada div class name, şöyle bakayım tekrar. Evet, şurada hemen bunun içinde tekrar gelelim. Bir tane div açayım. Burada bir class name ekleyelim. Daha sonra buranın normalde hidden olduğunu söyleyeceğim ama mdd blok olduğunu söyleyeceğim. Mobil menüde yapacağım çünkü, o yüzden dolayı yine mdd ve auto diyeceğim. Mdd ve auto bu şekilde olsun. Tekrar gelelim, bir tane ulu açalım içine. Bu ula class name ekleyelim. Flex bir yapıda olduğunu söyleyelim. Daha sonra da menümüze yazmaya çalışalım. Flex P4 ekleyeyim. Padding ekleyeyim. MD'de flex row olsun ama. Ve MT2 diyelim. Sonra tekrar geleyim. Bir tane burada döngü oluşturacağım. Yukarıda yazmış olduğum navlinks.map parantez link virgül index diye bir tanımlama yapalım. Şöyle şuradan olacak. Tekrar bir tane parantez. Bunun içinde bir yapım olacak. Evet, şöyle yazdığım zaman bir şeylerin gelmiş olması lazım. Evet, şu köşeye geldi, görmüş olduğumuz gibi. Yan yana geldiler. Aralarında bir boşluk vesaire hiçbir şey yok. O yüzden dolayı biz buraya bir tane space ekleyelim. Bu arkadaş da yine md'de space olsun tabi. Md space x ekseninde 5 diyelim. Tamam, şu şekilde boşlukları var. Şimdi biz buna zaten renk vesaire bir şeyler ekleyeceğiz. Problem yok. Şimdi ben bu döngümün içinde yapacağım tasarımı hemen bölerek gideyim. Nav barıma tekrar geleyim. Nav item nokta tsx diyelim. Rafc diyeyim. Ve bu nav item'ın içinde olması gereken şeyleri söyleyelim. Bu nav item'ın içinde bir tane link olacak. Şöyle. Bu link gibi değerlerin bir kısmını props'lardan alacak. Şöyle interface ekleyelim ve diyelim ki nav item props süslü parantez içinde işte bir href olsun ve türü string olsun diyelim. Daha sonra title olsun, türü string olsun diyelim ve burada yine gelip aynı şekilde bu arkadaşları söyleyelim. Şöyle nav item props href title diyelim. Sonra bu linke href özelliğine benim yukarıda yazmış olduğum href'i ekleyelim. Ve burada tekrar şöyle yapalım. Şunun içine title ekleyelim. Bu arkadaşa bir de class name yazarak devam edelim. Blok olsun. py2 ekleyeyim. Padding left ekleyeyim şöyle. Ve text'in rengi my color 700 olsun diyelim. Ve bir de hover özelliği olsun. O da text white slash şöyle
80 diyelim mesela. Şu şekilde bir tanımlama yapalım. Olmazsa daha sonra bunu değiştiririz. Şimdi tekrar aynı şekilde navbarıma geleyim. Burada bu tasarımı tekrar yeniden söyleyelim. Şimdi ben burada bir tane li tanımlayayım öncelikle ve bu li'nin key özelliğine yukarıda yazmış olduğum indeksi vereyim ve sonra tekrar geleyim. Burada nav item diyerek bu arkadaşı ekleyeyim ve bu arkadaşın props'larını verelim hemen. Href kısmına diyeceğim ki linkten gelen href, linkten gelen pet daha doğrusu pardon. Daha sonra tekrar title özelliğine yine linkten gelen title diyerek bu arkadaşları yazalım. Evet, şuraya bir şeyler geldi. Hiçbir şey yok gibi de oldu. Şöyle tekrar bakalım. Şöyle sağ tıklayayım, buraya ne olmuş ne bitmiş bir görmeye çalışayım. SVG diyor. SVG'lik bir işimiz olmadı aslında. Evet, about. Evet, tekrar şöyle bakıyorum. Evet, burada li'ler bozdu sanırım ya da başka bir şey bozdu. Şu arkadaşı şuradan silsek, şu key'i şuraya şuna eklesem ve daha sonra şu li'leri şuradan silsem ne olur acaba? Tekrar şöyle gelip bakayım. Evet, ben yanlışımı tahmin ediyorum şu an. Tekrar şöyle geri alıyorum. Büyük bir ihtimal ben burada now item'da link görmüş olduğumuz gibi ikon kullanmışım. Sonra tekrar geliyorum, buradan next link'i aslında kullanmam gerekiyor. Şöyle yaptığım zaman bu arkadaşlar tamam oldu. Güzel. Şimdilik burası tamam. Şimdi hemen buraya bir de mobil menü eklemek istiyorum. Mobil menümü de şöyle tekrar gelip bakalım. Şurada tanımlayarak başlayalım. Bir tane div class name diyelim. Burada blok bir yapı olsun. MD'de hidden olsun diyelim. Normalde bu arkadaş şöyle küçülttüğümüz zaman olmayacak ama büyüttüğümüz zaman geliyor. Görmüş olduğumuz gibi MD'de geliyor ve ben de şu an tam tersini yapacağım. Şimdi öncelikle yukarı şöyle tekrar çıkayım. Bir tane const tanımlayayım ve diyelim ki burada nav bar open, eğer ki durum opensa bir de set nav bar open diyeceğim. Bu daha sonra ne yapacağım? Şartlara bağlı olarak burada bir açılır kapanır menü yapmaya çalışacağım. Şimdi use state eklediğim için yukarı kütüphaneye ve app router kullandığımız için yukarı use silent yazmamız gerekiyor. O yüzden hemen bu arkadaşı şöyle yazalım. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim burada tasarımımızı yapmaya. Şuraya tekrar geliyorum. Eğer ki navbarımız açıksa ya da doğrusu kapalıysa o zaman şu tasarım gelsin bana diyelim. Şöyle yazalım. Burada şöyle bir eklemiş olduğum butonu kullanabilirim ya da bir tane buton yazabilirim. Biz buradaki UI butonumuzu yine aynı şekilde gelip kullanalım ve buna göre yazalım. Sonra tekrar geliyorum, bu butonun içine bir şey yazayım, bir tane ikon ekleyeyim, şöyle yazalım, bar ikon diyelim, bar chart ikon diyelim. Şu şekilde ikonları da olmasa da beğenmezsem değiştireceğim, çok bilmiyorum, şu an rastgele söyledim. H5 V5 diyelim, şu şekilde olsun. Evet, nerede bir hata yaptık? Ne var? Ha, tabi burada bunu söyledik. Ya burada VV kullanacağım ya da ikinci bir şart söyleyeceğim. İkinci bir şartı söylemedim ben. İkinci bir şartımda da şu olacak diyeceğim. Şimdilik şöyle bir tane div a diyelim. Div diyelim. Şöyle kapatalım ve sorun çıkarmasın bize. Evet, şöyle bakalım. Şöyle bir tane ikonum geldi görmüş olduğumuz gibi. Bu ikon tabii ki buraya çok da fazla uyumlu değil. O yüzden dolayı hemen şöyle gelelim, burada diyelim ki bars diyelim. Evet, bir tane açılır bir tane de kapanır bir menü tarzı bir şey kullanırsam daha güzel olabilir. O yüzden dolayı iki tane şartım var zaten.
Şunu kullanalım bir de, ya da şöyle yapalım. Şunu kullanalım bir de şunu kullanalım. Bu şekilde gideyim. Şöyle geleyim. Bu arkadaşı istiyorum. Bunun ismi buymuş. Şöyle geldim. Ctrl Space'a bastım. Bu arkadaş geldi buraya. Diğer kullanacağım ikon da bu. Bu da açık kalsın. Birazdan gelip aynı şekilde bunu kullanırım. Buraya kadar tamam. Şimdi ben bu butona hemen bir tane şöyle küçülteyim, bir yandan da göreyim aynı zamanda tasarımım ne oluyor ne bitiyor. Evet, şu şekilde. Şimdi ben bu butona hemen bir tane on click eventi vermek istiyorum. Vereceğim on click eventinde de şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki set now bar open true diyeceğim. Buraya kadar tamam. Yine aşağıda da aynısını yapacağım. Bu sefer de ne diyeceğim? False diyeceğim ve aynı şekilde gelip ikonunu değiştireceğim. Hemen şöyle tekrar gelelim. Buraya diyelim ki false şöyle olsun ve ikonumu da nerede orası? Evet, şu ikonu da kullanacağımı söyleyeceğim. Tekrar gelip tasarıma bakıyorum. Şöyle tıkladım. Evet, bu arkadaşın kütüphanesini yüklememişim. Ctrl Space şöyle yükledim. Şöyle bastım. Görmüş olduğumuz gibi burası artık küçülüp büyüyor. Tamam, burası olduysa artık ne yapacağız tekrar biz? Navbar'ın durumuna göre yine aynı şekilde bir tasarım yaparak bir yeri açmaya çalışacağız. Bu arkadaşı da bu projemizin bittiği en son şöyle bakalım. Şurada bir yerde yine yazalım. Şöyle şunları şöyle küçülteyim. Evet, nav'ı küçültmeyelim. Şu arkadaşı küçülteyim ya da şöyle bakayım. Burası tamam, burası tamam. Bunlar dışında bir alanda gelişmesi gerekiyor. O yüzden dolayı şu hide'ının bittiği yerde yapalım biz bu işlemi. Burada diyeceğim ki eğer ki navbar open'sa bana o zaman şunu getir diyeceğim. Ama değilse de null getir diyeceğim. Şimdi bunun için bir değer tanımlamadım. Öncelikle bu şeyi tanımlayalım ilk başta. Menüyü tasarlayalım. Onu getirelim öncelikle. Şuraya tekrar geleyim. Diyelim ki new file mobile menü nokta tsx diyeyim. Rafc diyelim. Şimdi bu mobile menüde herhangi bir şey yapmayacağım. Yani yapmayacağım derken bir props vesaire eklemeyeceğim. Hemen burada öncelikle bunu tanımlayayım. Daha sonra bunu getirmeye çalışayım. Daha doğrusu tanımlayacağım, pardon. Bir tane link alanımın olması gerekiyor benim yine burada. Link ve hatta title alanı da ekleyebilirim aynı şekilde. Biz şöyle yapalım hemen, yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi. Interface diyelim. Mobile menü props diyelim. Şöyle süslü parantez. Daha sonra burada şu iki arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şöyle. Daha sonra şurada bir süslü parantez. Mobile menü props. Burada href ve title'ı ekleyelim. Sonra tekrar geleyim navbarıma. Burada tekrar gelelim. Şurada süslü parantez. Diyelim ki navbar open'sa o zaman bana mobile menü bu arkadaşı getir diyeceğim. Ve bu arkadaşın props'larını da yazmam gerekiyor. Ya da değilse o zaman da null yap diyeceğim. Şimdi hemen gelip bu arkadaşın props'larını yazalım. Href bölümüne şimdi burada da o zaman bunun içinde de bir döngü döndürmem gerekebilir. Şöyle yapalım biz. Şöyle diyelim biz buna en iyisi. Buraya navlinks diyeyim ben. Yani tek tek tanımlamakla uğraşmayayım. Şöyle yapalım o yüzden. Buraya links diyeyim. Eşittir. Şöyle süslü parantez. Evet, buraya da navlinks diyeyim. Ve daha sonra evet, buraya bir şeyler geldi. Tasarımda herhangi bir şey olmadığı için bu şekilde geldi. Biz buraya ne dedik? Tekrar bakayım. Links dedim. Buradaki arkadaşa da links diyelim biz. Ve sadece burada links olsun. Ve bu arkadaşta birden fazla eleman olduğu için şu şekilde olduğunu söyleyeyim. Bir hata alırsak burayı daha sonra değiştiririz. Problem yok. Evet, şu şekilde söylemiş olalım.
Şimdi bunu bu şekilde söyledim. Hemen burada bunun tasarımını yapmaya çalışalım. Şimdi buraya şöyle küçülttüğüm zaman gidiyor. Büyüttüğüm zaman geliyor. Bir sıkıntı yok. Artık ben burada ne yapacağım? Açılır bir menü yapmaya çalışacağım. Burada hemen şöyle tekrar gelelim. Bir tane ul açayım. Ve bu arkadaşa hemen şöyle bir class name yazarak devam edeyim. Ve diyelim ki flex bir yapı flex call py4 diyelim ve item center diyelim. Sonra tekrar geleyim. Süslü parantez links'i burada döndüreceğim. Diyeceğim ki links map link virgül yine index olsun. Ve şuradan tekrar süslü parantez pardon normal parantez tamam. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane li diyorum. Burada k diyeceğim. Buraya index diyeceğim. Daha sonra burada daha önce yazmış olduğum nav item'ı burada döndürelim. Ve bu arkadaşın href özelliğine linkten gelen pet diyelim. Daha sonra title özelliğine de yine linkten gelen title diyelim. Bakalım ne olacak. Şöyle tekrar basıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar da bu şekilde geldi. Buradaki bu tasarımı istersen birazcık değiştirebilirim. Yani sonuçta böyle açılması pek de güzel durmadı gibi. Şimdi buraya flex call py4 item center dedik. Başka ne dedik? Ne var? Şöyle yapalım. Şuraya tekrar geleyim. Şöyle yapayım. Şu arkadaşın yerini değiştireyim. Sadece bir aşağı div'i alayım. Tekrar gelip bakayım. Evet, şu şekilde açılır kapanır menü olması daha güzel oldu. Daha fazla tasarımla bu şekilde ne olacak? Uğraşmamış olacağım. Evet, bence güzel bir mobil menü oldu. Büyüttüğüm zaman bu şekilde. Küçülttüğüm zaman bu şekilde. Şuradaki arkadaşların boyutlarını vesaire birazcık daha büyütebilirim aslında. Şöyle nav item'a gelelim. Burada biz bunlara bir büyüklük vesaire bir şey söylemedik. Şöyle text x large desem mesela büyük olsa nasıl olur? Şöyle diyelim mesela. Şöyle tekrar gelip küçülteyim. Evet, güzel bence. Tamam, navbarımızı bu şekilde halletmiş olalım. Belki başka bir şeyler daha sonra navbara ekleyebiliriz ama şu an için bence yeterli gibi zaten. Çok da fazla eklenecek bir şey yok açıkçası portfolyo sitesi için. Linklerimiz zaten tamam çalışıyor. Tamam. Evet. Şimdi artık Hero bölümüne geçiş yapabiliriz. Evet, şimdi Hero bölümüyle devam edeceğiz. Hero bölümüyle devam ederken iki tane kütüphaneye ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi Type Animation isminde bir kütüphane ve kullanımı şu şekilde: sırasıyla bana ilk başta bunu yazıyor, sonra bunu yazıyor, sonra bunu yazıyor, sonra bunu yazıyor. Böyle bir animasyon sunuyor. Onun dışında kullanacağım diğer bir kütüphane ise Framer Motion. Bu da bizim ufak tefek efekt işlerimize yarıyor. Yani sayfam böyle açıldığı zaman bir efektle böyle patlama efekti verecekmiş gibi bir efektle kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı bu Motion'ı kullanacağım. Bu iki kütüphaneyi de hemen şöyle yükleyelim. Hemen şöyle bir bakıyorum nerede bunun yükleme yeri. Evet, şu arkadaş. Şunu geliyorum, projemi durduruyorum ve hemen yüklüyorum. Onun dışında aynı şekilde bu arkadaşı da hemen gelip yükleyeceğim. Evet, şöyle. Bu da tamam. Evet. Sonra npm run dev diyelim ve hemen projemizi yapmaya başlayalım. Şimdi komponent bölümüne yeni bir tane hero diye bir bölüm açıyorum. Hero hero diye bir klasör açalım. Klasörün içine de tekrar hero.tsx diye bir dosya açıyorum ve rafçe diyorum, yazmaya başlayacağım. Şimdi benim bunu yine page sayfama eklemem gerekiyor. Şimdi ben bu hero'da bir
konteyner yapısı kullanacağım ve bunun içindeki diğer sayfalarda da konteyner yapısı kullanacağım için burada bir tane div yazıp ve buna direkt class name ile container dersek ve bu şekilde kullanırsak bizim için daha kolay olacaktır. Hemen şöyle gelelim, diyelim ki hero. Hemen şu arkadaşı şöyle yükleyelim ve şöyle ekleyeyim. Daha sonra hero'yu eklediğim zaman şöyle sayfamı yenileyim. Nereye geliyor bir bakalım. Evet, bekliyorum. Evet, şuraya bir yere ekleniyor olması lazım. Şöyle bakalım. Evet, şu an tam tıklayamıyorum ama şurada aslında, yani portfolyomun üstünde. Benim bu arkadaşı birazcık aşağı indirmem lazım. MT24 ve MD'de MT36 dersem oluyordu sanırım. Evet, bir yazım burada. Ekranımı küçülttüğüm zaman da burada bu şekilde kullanacağım. Buraya kadar işlemlerim okey. Onun dışında bu arkadaşa şöyle sağdan soldan boşluklar ve bir de tekrar küçük bir top bottom da vereyim aynı şekilde. Şimdi aynı şekilde gelip hero bölümümüzü yapmaya başlayalım. Şimdi yüklemiş olduğum kütüphanelerin hemen şuradan kütüphanelerini alayım şöyle. Şunu şöyle gelip yapıştırayım. Aynı şekilde bu arkadaşın da var aynısından şu şekilde. Ve bu arkadaşların app router kullandığımız için silent'la çalıştığını söylemem gerekiyor. Yoksa diğer türlü bana hata verecektir. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi burada yine bir section kullanacağım. Ve tekrar gelelim burada. Şu arkadaşı şöyle yapalım. Evet. Sonra tekrar burada bir div açayım. Bu divimde ben bir grid yapısı kullanacağım. Ve diyeceğim ki class name grid, normalde grid calls 1 olsun ama md'den sonra grid calls 12 olsun. Ve ben sayfamı 8'e 4 bir şekilde böleyim. Yani sayfamın 2 bölü 3 şeklinde döneyim. Aynı Bootstrap'ta olduğu gibi. Daha önce eğer Bootstrap kullandıysanız zaten bu yapı size çok tanıdık gelecektir. Hemen şu şekilde bir tane süslü parantez açayım. Ve şöyle bir açıklama yeri açalım. Call span 8 diyelim ve aynı şekilde bir tane daha yazayım. Call span 4. Evet. Bu kodları ne yapacağım? Bunların altını oluşturacağım. Sadece bunları zaten dediğim gibi bir açıklama satırı. Şimdi ben burada div kullanmayacağım. Burada ben yukarıda yazmış olduğum motion'u kullanacağım. Eklemiş olduğum ve motion'un senin bir div gibi çalışman gerektiğini söyleyeceğim. Sonra tekrar gelelim burada. Bu motion div'in güzel özellikleri var ama öncesinde bir class name ekleyelim ve diyelim ki call span 8. Sonra place self center diyeceğim. Text center diyeceğim. Bir de text center demeyeceğim. Pardon. Text left diyeceğim. Sol taraftan başlasın istiyorum yazımın. O yüzden dolayı ve kıpırdamasını istemiyorum. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazalım. Bir de justify self start. Sadece baştan başla diye bir bölüm yazalım. Buraya kadar tamam. Sonra hemen bir animasyon işlemi için şu şekilde bir initial yazacağım ve initial'e normalde başlangıcının ne olduğunu söyleyeceğim ve daha sonra animate'de de animasyonunu vereceğim. Diyeceğim ki sen opacity normalde 0 olsun arkadaşım. Virgül scale'inde yarım olsun diyeceğim. 0.5 diyeceğim. Yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Animate diyeceğim ve animate'de de senin değerin 1 olsun ve senin değerin 1 olsun diyerek bir animasyon vereceğim. Yumuşak bir geçiş istediğim için de buraya tekrar gelip duration diyeceğim ve animasyonumun hızını burada ayarlayacağım. Buraya kadar işlemlerim okey. Sonra tekrar geliyorum. Burada bir tane H1 yazacağım. Ve bu H1'in içine şöyle yapalım. Bir tane de span ekleyeyim. Burada da diyelim ki hello I am diyelim. Evet, bu şekilde olsun. Şöyle bakalım. Yapımız burada. Şimdi buna text white vesaire şeyler söyleyeceğiz. Problem yok. Şöyle sayfamı bunu küçülttüğüm zaman bakın şurada bir sıkıntı var. Yani ben bu mobil menüyü açtığım zaman burada bunun gözükmemesi gerekiyor ve bunun arka planda olması gerekiyor. O yüzden öncelikle bunları bir düzelterek başlayayım. Hemen şöyle navbarıma geleceğim. Mobil menüme bir tane z index verelim ve bir de background verelim. bg my color 400 diyelim. Yine renk aynıymış gibi olsun. Bu şekilde çalışsın. Evet, yazım burada ve artık bu şekilde arkada kalacak. Buraya kadar işlemlerim okey. Bir de ben şurada şu border'ın köşesi kalmış.
şuradaki şu border'a sadece bottom şeklinde olması gerektiğini ve my portfolio değil de Luna yazsın. Burada web sitemizin ismi Luna olsun. Kullanacağım yan taraftaki yazıda da my name is şurada şu an yazdık ya hello I am Luna diye devam ederiz ve bu şekilde bir web sitesi yapmaya çalışırız. Şimdi bu tamam. Hemen bunun altına bir tane div ekleyeceğim ve bu div'e class name vereceğim ve h2 diyeceğim. Bu h2'nin sonrasında tekrar geleceğim. Burada Framer Motion'da şu özelliği aynı şekilde gelip alacağım. Zaten kütüphanesini daha önce yukarı yazmıştık ve bunun altına şu arkadaşı şu şekilde yapıştıracağım. Şöyle hizalayayım. Sonra tekrar gelip yeniden sayfamıza bakalım. Bakın şu an bir şeyler gelip gidiyor. Şuradaki stil birazcık bizi bozuyor. Öncelikle bu arkadaşı şuradan bir temizleyelim. Evet. Daha rahat görebilmemiz için zaten burada ne yapacağız öncelikle? Class name'e text white diyeceğim. Aşağıda hello I am'e span ekledim ki orada farklı bir tasarım kullanırım diye. O yüzden dolayı white diyeceğim. Margin bottom 4 diyelim. Text'in senin normalde 4x large olsun. MD'de text'in 5x large olsun diyelim. LG'de text'in 7x large olsun diyelim. Bir de font'un semi bold olsun. Font'un Poppins olsun diye bir tanımlama yapalım. Evet. Şimdi şuradaki yazıları hemen düzeltelim. Hello I am Luna desin. Daha sonra desin ki hello I am frontend developer. Evet. Sonra şöyle kopyalayayım. Daha sonra mobile developer. Bir de full stack developer şeklinde yazsın. Evet, sırasıyla tek tek gelecek ve gidecek. Bu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Şimdi ben şuradaki hello I am'i diğerinden dediğim gibi birazcık farklı yapacağımı söylemiştim. O yüzden bu arkadaşa hemen şöyle yapalım. Buraya tekrar bir class name diyelim. Ve ben burada text transparent diyeceğim. Ve sonra buraya bg clip text diye bir özellik var. Yine Tailwind CSS'le birlikte kullanabileceğimiz bir CSS özelliği daha doğrusu. Tekrar diyeceğim ki bg gradient to r. Yani bir renkten bir renge geçiş istiyorum ben. Buraya zaten transparent dedik ve bg clip text dedik. Bu yazıyı ne yapacağım? Arka plan rengiymiş gibi burada bir gradient tanımlayarak göstereceğim. Hemen burada diyelim ki from my color 200'den to my color 100'e doğru bir geçiş olsun. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Onun dışında burada başka ekleyeceğim bir şey bu alan için kalmadı ama altına hemen bir bölüm ekleyelim. Şu H1'in bittiği bölüme tekrar geleyim. Bir tane P ekleyelim ve buraya da diyelim ki lorem 50 diyelim ve 50 kelimelik bize şöyle bir yazı yazsın. Sonra tekrar gelelim hemen. Bu arkadaşın renklerini vesaire şöyle bir ayarlayalım. Diyelim ki text'in senin my color 200 diyebilirim. Şu şekilde kalsın. Ya da farklı bir renkle yapabiliriz. Şöyle bir kaydedeyim bakalım nasıl gözüküyor. Hiç gözükmedi. 100 açık renkti. Daha belirgin gözükecektir. Buraya kadar tamam. Sonra bu arkadaşın yazı boyutu text base olsun. Margin bottom ekleyelim. Altına bir şeyler ekleyeceğim şimdi. Ve LG'de sen text'in LG olsun diyelim. Evet, şöyle bakalım. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Bunun dışında hemen şuraya yeni bir tane div ekleyeceğim ve bu divin içine de iki tane buton ekleyeceğim ya da link şeklinde bir yapı ekleyeceğim ve buraya bir tasarım yapmaya çalışacağım. Hemen şu şekilde tekrar biz burada link kullanalım. Butonları da kullanabiliriz aslında ama birazcık CSS'de fazla uğraştırabilir. O yüzden ben direkt link yapacağım buraya. Diyelim ki href ve şu şekilde diyelim ki burası kontak sayfasına gitsin. Ve içinde de desin ki here bana ulaş manasında. Sonra tekrar gelelim class name şöyle ve burada class şeyimizi yazalım. px6 diyelim. Inline block diyeceğim. py3 v de full ama md'den sonra
ve fit ol diyeceğim. Rounded full BG gradient yine ekleyelim. Aynı şekilde bu arkadaşa da gradient to BR diyelim burada da. Bu BR, R bunların hepsinin farklı böyle ufak tefek renk şeyleri var. Skalaları var. Duruma göre test ederek bakabilirsiniz. Ben de beğenmesem şimdi birazdan aynı şekilde ne yapacağım? Değiştireceğim. Yine renk olarak şuradaki kullanmış olduğum şu iki rengi direkt kullanacağım burada. Hemen gelip şöyle buraya yazalım. Evet, şöyle bir şeyimiz oldu. Tabii çok da tatmin edici olmadı. Ne yapacağız biz bu arkadaşa? Textine white diyeceğiz. Daha sonra textine center diyelim şöyle. Tamam, daha güzel. Ve bir de bu arkadaşa hover özelliği ekleyelim. Ve diyelim ki ne diyelim? Şimdi burada gradient kullandığımız için bu renklerden bir tanesini kullanalım. Yine diyelim ki BG my color 200 ve yanına da 70 diyelim. Yani %70'i hover olarak gözüksün. Evet, çok fazla bir şey açıkçası hiç belli olmadı bile. Sadece bunu bu şekilde kullansam nasıl olur? Evet, yine pek bir şey belli olmadı. Tamam, bu arkadaş da olmasın gerekirse problem değil. Zaten kendisi güzel duruyor. Bunu bu şekilde ayarlamış olalım. Ekranı büyüttüğümde bu arkadaşın küçük olması gerekiyor. Bakalım. Evet, ve fit demiştik ve bu şekilde şöyle yavaş yavaş küçülterek gideyim. Şurada değişiyor. Tamam, bir sıkıntı yok. Şuradaki yazımız birazcık büyük gelmiş olabilir. Buraya lorem, yani biraz kısa olsun, olması daha güzel bir görüntü olması için. Lorem 25 diyelim. 50 demiştim. Evet, şöyle daha güzel oldu. Buraya kadar tamam. Sonra bu arkadaşın yanına bir de madem portfolyo sitesi yapıyoruz, bir de ne ekleyelim? CV alanı ekleyelim. Yani CV indirme alanı ekleyelim. Hemen şöyle bir tane daha link yazıyorum. Ve bu linkin hrefine sadece ana sayfama gitmesi gerektiğini söyleyelim. Ve tekrar geleyim. Aynı şekilde bu arkadaşa da birkaç class name yazayım. Ops. Ve içinde de download CV yazsın. Ve burada px1 şöyle yapalım. Biz buradaki bu arkadaşın tamamını şöyle gelip aynı şekilde kopyalayalım. Evet, şöyle oldu. Birazcık bu arkadaşı aralarında boşlukların olması gerekiyor. Bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden şuraya tekrar geleyim. Bir tane mt3 diyelim. Tamam, bu da güzel. Şimdi şu doğulan CV diğerinden birazcık farklı yapalım. Bu arkadaşa tekrar geleyim. Şöyle bir tane span açayım. Sonra tekrar geleyim. Şöyle. Ve burada hemen birazcık çalışalım. Diyelim ki class name blok olsun ve burada bir tane renk kullanalım. Diyelim ki BG my color 700 diyelim. Rounded full diyelim. Bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde bir yapı oldu görmüş olduğumuz gibi. Şimdi biz bu arkadaşa şöyle px5 py2 dersem birazcık daha şöyle kapsayacak. Birazcık daha bu değerler olmazsa büyütebilirim. Başka ne diyebiliriz? Bu doğulan CV beyaz rengi burada çok fazla güzel olmadı gibi. Ne renk güzel olur buraya? Şöyle tekrar geleyim. BG my color 300 diyelim mesela. Yani gibi. Şu arkadaşlarla birazcık oynasam, P'yi şöyle yapsam 6, şu hangisiydi? Top ve bottom. Ben sanki sağdan soldan boşluk bıraksam daha güzelmiş, duracakmış gibi duruyor. Şöyle sayfamı büyüttüğüm zaman nasıl duracak? Evet, çok da güzel durmadı. Şöyle bir bakalım. Şöyle yukarıdan aşağı şöyle bir bakayım. Bunu hangisi bozuyor olabilir diye. Şöyle enter atayım. Inline block. Şu arkadaşın değerini düşürsek, 1 desek, birazcık daha sağa sola kaydı. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Şu arkadaşı tekrar 5 yapsam nasıl olacak peki? Pek bir değişiklik olmadı. Evet. Şu rengi burada değiştirirsem, yani
ve bunu da text'ine white değil de text'ine my color 400 diyelim ve burada da my color 700 diyelim. Şu şekilde olsun. Şu arkadaşa px1 diyelim. Evet, şuna px1 dediğim zaman bakın sağdan soldan boşluklar verdi. Birazcık daha tam istediğim gibi oldu. Şimdi yazılarını vesaire artık daha rahat bir şekilde değiştiririm. Yani ben buraya ne yapmış oldum? Sadece bir tane border vermiş oldum. Ve bu şekilde daha güzel gözüktü. px2 yapsam, evet burası 1 olmak zorunda. 1 olsun. px5 tamam, Dovlan CV. Buradaki rengimiz tabii ki buna çok uyumlu olmadı. Şöyle bunu söyleyelim tekrar. Evet, bunu da tekrar olmazsa text white yapayım ve bunu bitirmiş olalım. Nerede? Text my color. Evet, 700 diyelim. Evet, şu şekilde tamam, güzel. Birazcık uğraştırdı ama oldu. Buraya kadar tamam. Şimdi burası artık benim 8'lik alanım. Şöyle bakalım. Sayfamı şöyle yenileyelim. Bakın birden gelmiyor. Küçülerek büyüyerek geliyor. Bununla birlikte bir motion ve şu şekilde bir ne yaptık? Yazı yaptık. Şimdi gelelim buradaki yan bölümümüzü hemen hazırlamaya. Onun için hemen şöyle dörtlük alanıma geliyorum ve dörtlük alanımızla çalışacağız. Yine aynı şekilde bir motion div kullanacağım ve şuradaki şu arkadaşı aslında birazcık kopyalayıp kendime göre burada düzeltebilirim. Hemen şöyle tekrar geldim, bunu kopyaladım ve şunu şöyle geliyorum, yazıyorum. Burasını ilk olarak düzelteceğim şey call span 4 olması. Textlik bir durumumuz yok, o yüzden dolayı bunu silebiliriz. Şöyle silelim şunları. Bunlarla bir işim yok gibi. Sonra bu arkadaşın hemen içine ben bir tane bir arka plan ekleyip üstüne de resim eklemek istiyorum. Absolute bir yapıyla birlikte. O yüzden tekrar buraya geliyorum. Class name diyeceğim. İlk olarak buraya relative diyeceğim. Çünkü aşağıda absolute bir yapı kullanacağım. Unutmadan bunu eklemiş olalım. Daha sonra rounded full diyeceğim. Yuvarlak bir yapı yapmaya çalışıyorum. BG gradient, bunlardan herhangi birini seçebiliriz. Bu sefer de BL'yi seçelim. Dediğim gibi bunların aslında çok büyük bir farkı yok. Sadece ne farkı var? Şekil şema farkı var. Yani birisi sağdan tarıyor, birisi soldan tarıyor, birisi üstten tarıyor. Ben de açıkçası hepsini tam bilmiyorum. Zaman zaman değiştirerek beğenmezsem ona göre yapıyorum. Tekrar gelin, burada diyelim ki from my color 100'den bu sefer to my color 500'e gitsin. Açıktan böyle koyu griye gibi bir şey gitsin. Daha sonra ben bu arkadaşa bunlar hep manuel değerler vereceğim. Çünkü aşağıda absolute yapımda da bir manuel değer kullanacağım. Burası 250 piksel olsun diyeceğim V'de. Aynı şekilde şuraya tekrar gelelim. Evet, şunları alt alta düzgün bir şekilde yazarsam daha rahat göreceğim. Aynı şekilde H'de yine aynı şekilde sen 250 piksel ol. Buraya kadar tamam. Daha sonra LG'de diyeceğim. Ve şu arkadaşlardan şöyle yine kopyalayayım. Evet, bunları yanlarında boşluk olmaması lazım, yoksa algılamıyor. Evet, şu şekilde bir arkadaş geliyor görmüş olduğumuz gibi. Burada ben 400 piksel diyeceğim bu arkadaşa. İçinde de 350'lik bir yapı kullanıyor gibi bir şey olacak. O yüzden dolayı şöyle 400 piksel diyelim. Tamam. Onun dışında buranın normalde birazcık şey olması lazım. Yukarıdan aşağı gelirken bir boşluğu olması gerekiyor. Bu boşluğu şuraya ekleyelim. Diyelim ki senin normalde mt4 ol ama LG'de falan boşluk verme. Çünkü LG'de bozar. LG'de yan yana. Hatta bunlar MD'de bozar. MD'den sonra yapmıştık diye hatırlıyorum. Şöyle tekrar gelip bakalım. Şurası MD. Evet, buradan sonra boşluk olmasın ve yan yana dursun. Buraya kadar işlemlerim okey. Sonra tekrar gelelim buraya, hemen bir tane image ekleyeceğim. Ve next image kütüphanesini de buraya ekleyeceğim. Sonra buradaki tüm arkadaşları dolduralım. İlk başta 6 verelim. Bir değer olup olmaması, içinde bir şey yazması önemli değil. Ama deploy ederken yazmadığımız zaman, build ederken ve Chrome'da sürekli hata verdiği için image'leri alt etiketi muhakkak ekliyoruz. Daha sonra src'sine hemen aynı şekilde gelelim. Benim bir .png diye bir resmim var. Bunu eklemek istiyorum. Şu an bende direkt hata verdi. Problem yok.
Buraya bir class name diyeceğim. Absolute diyeceğim. Ve width ve height vermediğim için bu değerler şey oldu. 370 ve height'ına da 370 diyeceğim bu arkadaşların. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, absolute bir yapıda şu şekilde bir resim geldi. Tamam, problem yok. Şimdi buraya bir transform ekleyeceğim ve diyeceğim ki x translate x 1 bölü 2 ve tekrar yine bunun aynısını y'de de yapacağım. Şöyle enter atalım. Evet, şundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım ve burada da y diyelim. Topta da diyeceğim ki 1 bölü 2'lik bir boşluk, daha sonra left'te de yine aynı şekilde 1 bölü 2'lik bir boşluk ve rounded full diyerek bu resmi de bir full yaparak dairenin içine yerleştirmiş olmam gerekiyor. Evet, bakalım şu an ne oldu, ne bitti. Evet, aslında görmüş olduğumuz gibi burada büyük ekranda yerleşti ama küçük ekranda yerleşmedi. Şimdi burada biz normalde bu arkadaşlara bu şekilde söyledik. Problem değil. Şu width ile high'ı şöyle yapalım tekrar. Gerçi fark etmez büyük bir ihtimal. Class name ağır basacaktır ama ben yine de bu şekilde yazacağım. Buraya diyeceğim ki sen normalde şu arkadaşlar aslında direkt gelip kopyalasak daha mantıklı olacak. Diyeceğim ki sen normalde 220 piksele 220 piksel ol ama LG'yi de o zaman da 370'e yine 370 piksel ol diyeceğim. Evet, şöyle bir yuvarlak geldi ve burada bu şekilde şöyle sayfamı büyüteyim. Bir sıkıntı yok. Evet. Bence güzel bir tasarım oldu. Başka şu an için burada ekleyeceğim bir şey yok gibi. Artık bunun altına yeni bir bölümle devam edeceğiz. Bir de şunu unutmuşum. Şu iki tane butonun arasında birazcık boşluk olması gerekiyor. Hemen bunu da aynı şekilde gelip ekleyelim. Link kısmımız burada. Şöyle yapalım. Buraya diyelim ki ml2 diyelim şöyle. Bakalım ne oldu. mr2 diyeyim. Evet, direkt burada bu şekilde oldu. Buradayken bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. MR2'den birazcık daha fazla büyük olsun. MR4 diyelim. Tamam. Bunu da bu şekilde ekleyerek bitirmiş olalım. Evet, şimdi yeni bir bölüme devam ediyoruz. Hemen komponent klasörüme arşiv diye bir klasör oluşturayım. Ve bu klasörün içine de tekrar geleyim. Arşive .tsx diyeyim ve şu şekilde rafçe diyeyim. Sonra ben birazcık bir şeyler hazırladım. Bunları kullanacağım şu şekilde. Burada işte kaç tane proje geliştirdim. Kaç tane işte takipçim var. Sonra işte başarılar. Yıl gibi çeşitli bir alanların olduğu bir alan ekleyeceğim. Burada görmüş olduğumuz gibi birkaç tane ikon var. Ve bu ikonları da kullanabilmem için benim şu iki tane arkadaşa ihtiyacım var. Bunun ikisini bu şekilde yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra yapacağım yapı tam olarak şu olacak aslında. O yüzden dolayı bunu öncelikle kurmam gerekiyor. React Animated Numbers ve bu dokümantasyondan yine faydalanarak adımlarımızı teker teker yapacağız. İlk başta bu arkadaşı hemen gelip bir kuralım. Şu şekilde geldim, kopyalıyorum bunu. Daha sonra şöyle yapalım ve şunu direkt kuralım. Bu kurulurken şöyle yukarıdan aşağı direkt başlayalım. Şurada diyor ki öncelikle diyor benim kütüphanemi diyor eklemen gerekiyor diyor. Tamam, ekleyelim ve sonra şu yapıyı aynı şekilde benim buraya eklemem gerekiyor. Buraya kadar işlemlerim okey. Diyor ki yukarıda muhakkak diyor use silent'ı yine sen kullanmak zorundasın diyor. Yine use silent'ımızı aynı şekilde gelip kullanalım. Import from React Animations Numbers, zaten biz bu arkadaşı ekledik mi? Zaten bu sayfada yazdığımız için bizim bu arkadaşı ne yapmamız gerekiyor? Import etmemize gerek yok. Zaten direkt bu sayfadan direkt kullanacağız. O yüzden herhangi bir sorun yok. Daha sonra örnek kullanımı bize şu şekilde vermiş. Biz de yine aynı şekilde bu örnek kullanımı kullanmaya çalışacağız. Burada const'um vesaire demiş. Burada tek bir değer var. Bizim birden fazla değerimiz var ve biz buradaki value'ları burada kullanacağız. O yüzden ilk başta buraya hemen bir tasarım yaparak devam edelim. Şurada npm run dev diyeyim ve aynı zamanda bunu page sayfama hemen ekleyeyim. Sayfamın ismi arşiv. Evet, şu arkadaşı şu şekilde gelip ekliyorum.
Şöyle şimdilik yenileyelim. Şu an için herhangi bir şey yok zaten. Tamam. Hemen buradaki bu arkadaşa bir tane class yazarak başlayalım. Diyelim ki class name py8 px4 diyelim. Bu şekilde olsun. Şimdilik, daha sonra duruma göre başka şeyler ekleriz. Tekrar gelin, bir class name rounded diyeceğim burada. Rounded md olsun. py6 diyelim. Gerçi border veya background eklemeyeceğim için rounded'a çok fazla ihtiyacım yok. Şöyle olsun. Flex call. Daha sonra md'de flex row diyelim. İtemler ortalı olsun. Justify between diyelim. Evet, bu şekilde bunu yazalım. Daha sonra benim yukarıda şu arkadaşı bir döngüye sokacağım. Hemen şurada şöyle geliyorum. Yukarıda arşiv. Şöyle yapalım. Birden fazla arşiv var sanırım. Ben şunu şöyle ismi şu şekilde değiştireceğim ki bulmam kolay olsun. En azından list arşiv nokta map. Tekrar parantez. Burada diyeceğim ki şöyle, onda arc yazalım kısaca ve index diye şöyle bir değer tanımlayalım. Sonra şurada şu şekilde ve bir süslü parantez açacağım ve burada bir return döndüreceğim ve return'den üstünde de şöyle const icon component diyeceğim ve eşittir arc'den ikonunun buraya ne yapacağım? İkon şeklinde olduğunu söyleyebilmek için bunu kullanacağım. Zaten burada ikon type vesaire tanımladık. Bu şekilde bir yapıyla bunu kullanabiliyoruz. O yüzden dolayı bunu bu şekilde gelip yazıyorum. Sonra burada bir tane div aç kapat yapayım ki burası hata vermesin. Evet, tamam. Şimdi burada tasarımımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle biz burada bir döngümüz olduğu için buraya bir key verip buradaki indeksimizi söyleyelim. Sonra bu arkadaşa hemen bir class name yazayım. Diyelim ki işte flex call item center justify center. Tamam. Başka bir şey daha duruma göre ekleyebiliriz. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim, burada bir tane daha div açayım ve tekrar bu div'i kapatayım. Evet, şu an için dönen falan bir şeyler var mı? Şöyle bir bakmaya çalışalım. Evet, şurada sadece şu an arşiv yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Şöyle sayfamı yenileyeyim bir. Evet, şu an baktığımızda sadece görmüş olduğumuz gibi burada yazan A yazıyor. Başka herhangi bir şey yazmıyor. Şimdi biz burada yine aynı şekilde bunu vesaire söyledik. Burada tekrar geleyim, bir tane class name yazayım. Yine flex item center ve justify center diyelim. Şimdi ilk olarak buraya ikonumu ekleyerek başlayacağım. Yukarıda yazmış olduğum ikon komponentimi buraya gelip söylüyorum. Sonra bu arkadaşa bir class name vererek ikonumu ben burada artık gösterebilirim. Şöyle bir bakalım, gelen giden bir şey oldu mu? Evet, bir şey gelmedi. Bu arkadaşa şöyle yapalım bir. Textine 4x large diyelim. Textine white diyelim ki rahat bir şekilde görmeye çalışalım. Evet, bu arkadaşlar şu an görmüş olduğumuz gibi geldi. Buraya kadar tamam. Şimdi diğer arkadaşlar yine aynı şekilde gelip burada çağıracağız. Hemen tekrar bunun içinde bir h2 yazalım. Ve h2'nin içine de şöyle yapacağım. Süslü parantez arc'nin içindeki prefiksi söyleyeceğim. Şu an bu arkadaşlar da geldi aslında şöyle. Ama tabii ki çok fazla gözükmüyorlar. Renklerden dolayı. Şöyle yapalım hemen. Şuradan şu class'ları şöyle bir ayarlamaya çalışayım. Şöyle. Tamam. Bu H2'nin içine daha yazacaklarım var çünkü. Şöyle birazcık enter atayım. Şöyle yapalım hemen. Bu arkadaşa bir class name. Text'im white olsun. Yukarıda 4x large demişiz. Burada da 4x large diyelim. Font'um bold olsun. Semi bold diyelim ya da. Flex bir yapı ve flex row diyelim. Evet. Bir şeyler geldi. Burada bu geldi.
Diğerlerinde pek bir şey yok aslında. Şöyle tekrar gelip bakalım. Burada prefix zaten sadece bir tek bunda var. Diğerlerinde yok görmüş olduğumuz gibi. Ee, Ya sonsuz işareti gibi bir işaret aslında. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Diğerlerinde yok. Sadece bunda olduğu için yine aynı şekilde gelip ekledim. Ya da istiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Kaldırılabilir yani. Evet, bu şekilde olsun. Sonsuz değil de daha fazlası var gibi anlamında bunu genellikle kullanıyorlar. O yüzden dolayı biz de bunu söyledik. Sonra tekrar gelelim. Bizim burada yine aynı şekilde dokümantasyona baktığımızda şöyle bir animated number, şu şekilde bir yapı kullanılmış. Biz de yine aynı şekilde bu yapıyı kullanmaya çalışalım. Şimdi animated number'ın başlayıp bittiği yer tam olarak şurası. Ben de yine aynı şekilde geleyim, bu animated number'ı buraya aynı şekilde gelip yapıştırayım. Sonra içini kendime göre düzelteyim. Şöyle yenilediğim zaman sayfamda bir bakalım. Şurada class name stil ile ilgili sanırım bir hata var. Bizim zaten şuna ihtiyacımız yok açıkçası. Biz bunu buradan silelim. Kendimize göre zaten bir stil yazıyoruz. Sonra tekrar bakalım. Animation number seçeneği yine diğer arkadaştan geliyor aynı şekilde. Biz bunu şöyle yapabiliriz aslında. Silmeyelim. Diyelim ki parse int diyelim ve arch'tan gelen value değerini burada döndüreceğimi söyleyeyim. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz geliyor. Tabi rengi vesaire tam bizim istediğimiz gibi değil. Ne yapacağız? Onları değiştireceğiz. Şimdi şurada teker teker bakalım. Bu tamam. Type diye bir özellik var. Bu type'ın ne işe yaradığını açıkçası ben de çok fazla bilmiyorum. Dursun, sıkıntı yok. Duration animasyonla ilgili yine bir şeyleri var. Yine durabilir, problem yok. Şurada color var ve font size gibi çeşitli özellikler var. Bizi burada bozan arkadaş aslında bu. Bunları şu şekilde silebilirim. Sildikten sonra ben buraya istersem yine bir class name diyerek, zaten tekstimiz wise, tekstimize 4x large yine aynı şekilde verelim. Eğer bir bozukluk varsa düzelsin ve fontuna da yine semi bold diyelim. Bir fark yok zaten. Bu şekilde bunları da yazmış olalım. Onun dışında başka ne var, yukarı şöyle bir çıkalım. Burada diğerinden farklı olarak bir de postfix var. Yani kaç tane şu 100'den fazla proje geliştirdim anlamında bir postfix diye yine aynı şekilde bir arkadaş tanımlamıştım. Şuraya da aynı şekilde geleceğim. Diyeceğim ki ARC'den gelen postfix diyelim. Bir tanesine de şu şekilde artı gelmiş olsun. Birinin önünde, birinin sonunda bu şekilde bir artı işareti oldu. Şöyle sayfamı büyüteyim bakalım nasıl gözükecek. Güzel gibi aslında. Birazcık bu arkadaşların şuradaki şu divi ile oynayarak birazcık daha güzel bir hale getirmeye çalışalım. Biz buraya birazcık gap ekleyelim ki güzel bir hale gelsin. Şöyle diyelim biz buna. Sadece gap değil, daha doğrusu py, px vesaire onları da ekleyelim aslında. Şimdi normalde bu arkadaş buraya çok yakın öncelikle. MT 0 diyelim, yani margin top 0 olsun başlangıçta, problem değil, çok fazla bir boşluk yok en üstten baktığımız zaman. Margin top 0, MD'de MT 5 diyelim, LG'de MT 12 14 bunun gibi bir değer verelim. Daha sonra bu arkadaşlara x large diyelim, gap değeri verelim ya da LG'de vesaire de verebiliriz aslında. Şöyle bir gap diyelim ve 16 diyeyim. Şu şekilde bir gap değerini bir bakalım nasıl duruyor yan yana boşluklar. Aslında bir sıkıntı yok. Gaplarla ilgili pek bir sıkıntı da yok gibi aslında. Şuradaki arkadaşa şöyle birazcık bakalım. P'ye 6 demişiz. Buraya bir de Px 16 diyelim. Evet, çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Burası da tamam. Şuradaki flex call item center, justify center. Şurada birazcık mx4 my4 diyelim. Şöyle biraz boşluk verelim. Bakın aralarındaki boşluklar açıldı. Şöyle. Evet, birazcık daha güzel oldu sanki. Ama bu arkadaş normalde şöyle yapalım. Şimdi MYN, ona bakalım şöyle bir, top ve bottom diyor. Yani şey yapalım, MD'den sonra top ve bottom vermesinin pek bir önemi yok. Ama şurada versin yani en azından. Şöyle tekrar gelip bakalım. Tamam.
Burası da tamam. Başka ne ekleyebilirim? Flex Item Center, Justify Center. Şunların aralarındaki birazcık boşluklar ekleyebilirim bu arkadaşlara. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Icon Component şuraya eklesek ya da şuna ekleyelim biz en iyisi. Buraya bir tane MR2 ekleyeyim. Yanlar arasında boşluk olsun şu şekilde. Hatta bir de ML2 eklesem sondaki artı ya da boşluklar olur mu? Burada olmadı. O zaman bunu başka bir yere ekleyelim. Bu da tamam. Başka tamam gibi aslında. Şuradaki şu arkadaş olmazsa bir de ARC var ya şu arkadaşa bir de ekstradan bir şeyler daha ekleyebiliriz postfix'in yanına. Yani bir class name alıp şuradaki boşluğu ekleyebiliriz. Buraya şöyle bir span yazalım olmazsa ve diyelim ki class name ml2 diyelim ve bu arkadaşı bunun içine taşıyayım. Tekrar şöyle bir bakayım. Evet, bu da birazcık boşluk oldu. Burası da tamam. Sonra yukarıdaki değerlerime tekrar geleyim bakayım. Atladığım bir değer var mı? Var. Bunlarda mesela project, users, awards bunun gibi alanlar var. Bu alanları da span H2'nin içinde değil şurada yazarsam sanırım olur diye düşünüyorum. Şöyle rastgele bir şey yazayım. Evet, tam olarak altında. Hemen bu arkadaşın şöyle gelelim. ARC'den gelen metrik diyelim ve bu arkadaşı hemen süsleyelim. Diyelim ki text my color 700 text'in base olsun diyelim. Evet. Şu an güzel. Büyütüyorum. Evet. Bu da bu şekilde bir animasyonla birlikte bu şekilde bir yapı yapmış olduk. Tamam. Evet, bu da tamam. Şimdi artık sıradaki bölümümüzde devam edelim. Evet, şimdi About bölümüyle devam edeceğiz. About bölümünde şu şekilde bir yapı kullanmak istiyorum. Normalde gelip buradaki tabs'ı yine aynı şekilde yükleyerek aslında yapabiliriz. Ama biz şu an çok fazla bir şey yapmayacağız zaten. Manuel bir şekilde kendimiz yapalım. Daha güzel bir görüntü olsun. Şimdi bir de şurada navbarımda bir hatam var. Bunu da düzelterek başlayayım öncesinde. Navbarıma geleyim. Ben buraya bir arka plan rengi vermemişim. BG opacity demişim ama bir arka plan rengini sanırım sildik daha sonra. Hemen şöyle BG my color 400 diyeyim. Şu şekilde olsun. Sanki saydanmış gibi böyle bir yapım olsun. Tamam. Şimdi hemen gelelim About bölümüne. Komponente geliyorum. Buraya About diye bir sayfa oluşturayım. Tekrar geleyim. About nokta tsx ve tekrar yine tab buton nokta tsx. Evet, bu iki arkadaşı da şu şekilde rafçı diyerek tanımlayayım ve daha sonra bunları yazmaya başlayayım. Şimdi ilk olarak About bölümümüzü ufaktan yapalım. Tabii ki About bölümümü aynı zamanda buradaki sayfama gelip ekleyeyim ki bir yandan nasıl bir tasarım yaptığımı görebileyim. Evet, About şöyle ekledim. Tamam. Şimdi About bölümünde ben birazcık yine aynı şekilde veri hazırladım. Bu verileri gelip direkt aynı şekilde yazacağım ve bu verileri döndüreceğim. Şu şekilde gelip göstereyim. Şöyle top data bir title'ım var ve ID'si var. Aynı şekilde content'i var. Ve içinde Node.js, C# gibi bilgiler var. Education bölümü yaptım. Yine aynı şekilde ID'si var. ID bölümü önemli. Yine sertifikasyon bölümü diye bir bölümü yaptım. Yine aynı şekilde ID'si var. Ve bu şekilde bunu hazırlamış oldum. Tamam. Bu da tamam. Şimdi artık işlemlerimizi yapacağız. Motion div vesaire bir şeyler kullanacağım ve onun dışında şey kullanacağım. İki sayfada. Birinde motion div kullanacağım. Diğerinde de yine use state'lik bir şeyler kullanmam gerekiyor. O yüzden dolayı ikisinde en başta üstüne use silent yazarak başlayayım. Şimdi hemen şöyle şuraya doğru geleyim. Burada öncelikle bir const ve tab diyeceğim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Tab virgül set tab diyelim ve eşittir use state diyelim ve başlangıçta bu arkadaş skills ile başlasın. Yukarıda yazıldığı gibi yazmamız gerekiyor. O yüzden id'sine doğru bir şekilde buraya yazalım. Sonra tekrar geliyorum. Const is pending diyeceğim. Virgül start translation diyelim. Eşittir use
translation diyeceğim ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde yükleyeceğim. Yukarı geldi mi bunun kütüphanesi? Geldi. Tamam, bir sorun yok. Buraya kadar işlemlerim tamam. Şimdi ben bu arkadaşların değişmesini istediğim için, yani buradaki tab gibi bir alan yapmak istediğim için hemen burada bir event yazalım. Diyelim ki const handle change diyelim. Daha sonra bu arkadaşın içinde bir tane id parametresi olsun, süslü parantez olsun ve start translation parantez parantez şu şekilde, tekrar süslü parantez set tab ve içinde id'yi döndüreceğim. Evet, değişikliğimizi yapmamız için gereken alan bu kadar. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Şimdi artık tasarımımızı yapalım ve bu işlemleri giydirmeye başlayalım. Hemen şuraya tekrar diyeceğim ki div class name text'i white olsun. Daha sonra buraya bir tane id ekleyeceğim. Çünkü ben yukarıda dedim ki buraya navbarımda about'a tıklandığı zaman buraya gelmesini istiyorum. Şöyle tıkladığım zaman ne yapacak? Buraya kayacak. Tabi şu an için yeri tam belli değil. O yüzden dolayı yani aslında şurası tabii ki, ama ne yapıyor? Bir derinlik, bir yükseklik olmadığı için şu an için pek bir şey gelmiyor. O yüzden dolayı direkt buraya bunu yazalım. Sonra tekrar gelelim, burada div bir class name ekleyeceğim. Diyeceğim ki yine bir grid kullanacağım ve grid calls 1 diyelim ve daha sonra mdd grid calls 2 diyelim. Bu şekilde bir yapımız olsun ve boşluklar verelim. İtemler ortalı olsun. Birazcık yine aynı şekilde şöyle boşluklar ve px'ten de aynı şekilde boşluklar verelim. Şu şekilde olsun. Bu boşlukları daha sonra diğer varyasyonlara göre gerekirse değiştiririz. Hemen ben ilk alanıma şöyle yapalım. Bir tane div yazalım. Evet, şimdi normalde benim burası ikinci sütunum olacak aslında. Şurası da birinci sütunum olacak. Burada yine bir div yazabilirim ya da hiç gerek yok. Direkt burada image yazarak bu arkadaşı kullanabilirim. Ben zaten bu alana sadece bir tane image ekleyeceğim. Şöyle bir alt ekleyeyim. src ekleyeyim. Ve src'sine de benim yüklemiş olduğum resimlerden 2 nokta şöyle 2 nokta png diye bir resmim var. Bunu kullanacağım. Ve daha sonra bir width 500 height 500, zaten kare bir resim olması gerekiyor. Bu arkadaşı şöyle ekleyeyim. Evet. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim ikinci arkadaşa hemen. Tekrar gelelim buraya. Margin top 4 diyelim ama md'den sonra margin top 0 olsun. Yani sadece mobilde bir boşluk vermiş olalım. Textlerimiz left olsun. Flex bir yapı, flex call ve h full şeklinde tanımlayalım. Sonra tekrar buraya geleyim. Bir tane p yazayım. Buraya da diyelim ki I am full stack developer. Bu şekilde yazalım. Daha sonra lorem 20 diyelim. Şu şekilde bir metin bana yazsın. Az gelirse, daha olmazsa bir lorem daha devam edebiliriz. Evet, lorem. Evet, şöyle bir yazı yazdım. Evet, enter. Enter, şöyle rahat bir şekilde gözüksün diye. Tamam. Şimdi hemen şöyle bakalım. Yapımız buraya bu şekilde geldi. Buraya eklemem gereken aslında çok fazla bir şey yok ama şöyle yapabilirim. Diyelim ki text base olsun. Normalde lg'de text lg olsun diyebilirim. Bu da tamam. Sonra tekrar gelelim, bu p'nin altından devam edelim. Bir tane div yazacağım ve bunun içinde tab butonlarımı döndüreceğim. Tabi tab buton tanımlamadım şu an için. Öncelikle onları tanımlayacağım. Şöyle flex row diyelim bu arkadaşa. Justify start diyelim. Başlangıçtan başlasın ve margin top 8 diyelim. Evet, bu şekilde olsun. Şöyle tekrar bakalım. Margin top 8 hem mobilde hem de diğer tarafta da benim işimi görecektir. O yüzden diğer bir varyasyon yazmama bence gerek yok. Tamam. Hemen burası tamam artık. Diğer tab buton alanımızı yaparak devam edelim. Şimdi benim buradaki değerlerime bakarak aynı şekilde bir interface tanımlamam gerekiyor. Tanımlayacağım interface'imde neyim var benim burada? Title.
Şimdi şöyle bakalım. Bir title alanım var böyle. Aktif mi değil mi? Bunu öncelikle tanımlamam gerekiyor. Select tab, yani ID'ye göre yine aynı şekilde tab seçili mi değil mi? Bunu tanımlamam gerekiyor. Ve ben bu tabların içine bir şeyler yazabilmem gerekiyor. O yüzden dolayı burada hemen bu arkadaşları şöyle tanımlayalım. Ve burada aynı zamanda yumuşak bir geçiş olabilmesi için şöyle geleyim, buraya yazalım. Import süslü parantez motion gelecek mi bakalım. Gelmedi. Ya da diğer taraftan aynı şekilde gelip kopyalayabiliriz. Framer motion diyerek şu arkadaşı yazalım. Tamam. Şimdi hemen şöyle gelelim. Burada bir interface tanımlayayım ve interface'imde de tab buton props diyelim ve arkadaşın elemanların içini söyleyelim. Diyelim ki default olsun bir tane. Pardon, default değil, aktif diye bir alan ekleyelim ve boolean diyelim. Daha sonra select tab diye bir değer ekleyelim ve bu bir event'a göre işlem olacağı için burada void döndürelim. Sonra children diyelim ve bunu bu şekilde yazalım. React not. Tamam, buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra ben aynı zamanda bir tane de varyant tanımlamak istiyorum. Şöyle tekrar geleyim. Const variant diyelim. Ve eşittir varians diyelim daha doğrusu. İki tane varyansım olsun. Bir tane varyansımın bir tanesi default olsun ve width'i 0 olsun diyelim. Virgül. Daha sonra aktif diye bir varyant tanımlayayım. Burada da width'i işte şöyle bakalım. Evet, gelmedi. Şöyle zaten gelmiyor da kendim yazmam gerekiyor. Şöyle diyelim. Şimdi ben burada bir boyut, bir ölçü, bir şey söylemem gerekiyor. Bunu ben şöyle direkt şöyle kopyala yapıştır yapacağım ya da buraya direkt bir class şeklinde vesaire bir şey söyleyebilirsiniz. %100'den %75 RAM çıkar ki bana şöyle bir tasarım ver. Ben bunu nerede kullanacağım? Ben bunu şeyde kullanacağım. Aşağı taraf bu başlıklarım var ya, bu başlıklarımın altındaki skills'lerin işte şeyinde kullanacağım. Çizgilerinde kullanacağım. O yüzden dolayı böyle bir yapı yazacağım. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim hemen bu arkadaşlarla ilgili bir tanımlama yapalım. Tabi tanımlamamızı yaparken öncelikle yukarıdaki şu props'ların değerlerini söylemem gerekiyor. Şöyle tekrar gelip buraya ekleyelim. Tamam. Sonra tekrar gelelim, burada bir tane const buton classes diyelim ve eşittir aktifse o zaman bana text white desin. Değilse de text slate 100 desin diyelim. Bunu daha sonra olmazsa beğenmezsek değiştiririz. Bu şekilde olsun şimdilik. Sonra tekrar gelelim hemen buraya. Bir tane ben buraya bir buton ekleyeceğim ve bu butonun on click eventine diyeceğim ki selected tab. Şöyle olsun. Tekrar geleyim, bir tane p yazayım. Bu p'nin class name'ine şöyle diyeceğim ki şöyle mr3 diyelim mesela, font semibold diyelim ve onun dışında şöyle diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum buton class'ı buraya ekleyeceğim. Şimdilik bu şekilde olsun. Duruma göre olmazsa başka efektleri de buraya ekleriz. Ve bu p'nin içinde benim aynı zamanda children'ın olacak diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra ben burada bir de motion.div diyerek yine burada bir efektle birlikte bir şey kullanacağım. Şimdi şu motion div'e şöyle gelelim. Burada animate özelliğini kullanalım. Şöyle diyeceğim ki süslü parantez aktive ise aktive değilse de default, yani yukarıda yazmış olduğum şu varyantlar var ya, bunları aynı şekilde gelip söyleyeceğim. Default. Evet, şu şekilde söyledik. Sonra tekrar gelelim varyans bölümüne. Yukarıdaki varyansımı yine aynı şekilde gelip tanımlayacağım ve class name diyelim. H1 diyelim. BG my color 100 diyelim. Margin top 2, mr 3 diye şöyle bir tasarım yapalım.
Şimdi bu yapmış olduğumuz tasarımı gelip diğer tarafa aynı şekilde ekleyelim ve bu tasarımı kullanmaya başlayalım. Şimdi ilk başta şöyle tekrar geleceğim. Bir tane diyeceğim ki tab buton. Evet, sonra bu arkadaşın içini dolduralım. Select tab özelliğine senin şöyle diyeceğim. Handle tab change. Handle change yazmışız, fark etmez. Handle change. Daha sonra diyeceğim ki ID'sinde yazmış olduğu gibi skills yazsın. Eğer ki aktifse diğer özelliği tab butonun, o zaman da tekrar şöyle diyeceğim ki tab skills diyeceğim. Evet, bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Şu an için gelen giden herhangi bir şey yok, görmüş olduğumuz gibi problem yok. Şimdi tekrar gelelim bu arkadaşın dışında bir yere. Şuraya yazabiliriz sanırım. Daha olmadı, yerini değiştiririz. Hemen şuraya bir class name diyelim ve margin top 8 diyelim ve şöyle süslü parantez açayım ve tab data nokta find parantez parantez t şöyle t nokta id diyelim ve eşitse taba nokta content diyerek bu content'i burada yazdıracağım. Evet, şu an tek bir content'im olduğu için zaten ve aktif varsayılan olarak skills dediğim için zaten bana direkt skills'i getirdi. Şimdi diğerlerine geçiş yapabilmem için benim aynı şekilde bu arkadaştan 2-3 tane kopyalamam lazım ve burada benim bir de skills yazısını yazması gerekiyor. Mantıken hemen şuraya tekrar gelip buraya skills dersem, daha doğrusu buraya dersem olur mu? Olmayabilir. Neden olmaz? Çünkü normalde biz skills'ine nereye yazdık? Children özelliğine yazdık. O yüzden şu arkadaşı şuradan şöyle kapatıp buraya skills demem lazım. Şu şekilde yazalım. Bakın aktif mavi bir şekilde geldi. Tamam. Bundan yine aynı şekilde bir tane daha kopyalayalım ve ikinci alanımızı yazalım. İkinci alanımızın ismi Education. Bizim için önemli olan kısım şurası özellikle. Şunları şu şekilde gelip düzelteceğim. Buraya istediğimiz gibi yine ne istiyorsak yazarız. Problem yok. Bir tane daha aynı şekilde kopyalayayım. Yine ID'sini aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Ve şunları şöyle düzelteceğim. Evet. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi 3 tane alan geldi. Buna bastım. Buna bastım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi güzel bir tasarımımız oldu. Ve bu arkadaşa da baktığımızda animation kullanmış olduğumuz için böyle yükleniyormuş gibi bir ifadeyle geliyor. Ve güzel de oldu. Şöyle sayfamı büyütelim. Büyüttüğümüz zaman da herhangi bir sıkıntımız yok. Yine aynı şekilde bu arkadaş çalışıyor. Evet. Bunu da bu şekilde yapmış bitirmiş olalım. Evet, şimdi proje bölümümüzü yapacağız. Bunun için öncelikle hemen komponentime gelip bir tane dosya oluşturuyorum ve ismine project diyelim. Daha sonra tekrar geliyorum, içine project tsx diyerek bunu oluşturayım. Şöyle rafçı diyeceğim. Onun dışında ben projelerle ilgili birazcık data hazırladım ve bunları gelip yine buraya yapıştıracağım. Şu şekilde datalarımıza şöyle bir bakalım. Benim YouTube'da kullanmış olduğum resimleri kullandım burada. Aynı zamanda projects PNG diyorum, işte Kafi web sitesi, Kamp web sitesi. Taglarında frontend ya da all yazıyor ya da all ya da full stack yazıyor görmüş olduğumuz gibi. Buna göre yine buradaki alanlardaki olduğu gibi bir tab menü tasarlayarak yapacağız. O yüzden dolayı buraya tag bölümüne bu şekilde ekledim. Daha sonra GitHub URL ve işte canlı demo URL şeklinde bir de böyle bir alan ekledim. Tabi bizde bunların linkleri şu an için boş ama ne olabilir, eklenebilir. Evet, bu şekilde bir datam olacak. Şimdi hemen bu datamızla ilgili ilk başta şuraya bir const tanımlayalım ve diyelim ki buraya const tag virgül set tag diyelim ve eşittir. Başlangıçta bu arkadaş all olarak başlasın. Yani hepsi, buradaki hepsinin zaten all var. All tagıyla başlayacak. Sonra bir tane const diyeceğim ve ref kullanacağım ben ve başlangıçta bunun değerinin null olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra const is in view eşittir use in view diye bir özelliğimiz var. Bunu kullanacağız. Diyeceğim ki ref virgül ons
true seçeneğiyle bunu bu şekilde yazacağım. Sonra şimdi normalde yine resim seçme olayımız olacak. Bu yüzden dolayı resmi değiştirdiğimiz zaman yine ne yapacağız? Tagını set tag diyerek bir tagla birlikte vereceğim. Yani tıklandığı zaman yine buradaki işlemleri ne yapmıştık? ID ile yapmıştık. Burada da yine hemen hemen aynı işlemi yapacağım aslında. Handle tag change diyelim ve eşittir. Bir parametre göndereceğiz ve göndereceğimiz parametrenin ismi new tag olsun. Set tag diyelim ve daha sonra new tag diyerek bu arkadaşı böyle yazalım. Buraya kadar işlemlerim tamam. Şimdi yavaş yavaş tasarımını yapmaya başlayalım. Başka ne ekleyebilirim buraya aslında? Projelerimle ilgili bir map vesaire bir şeyler yapmam lazım aslında. Şunun türünü birazcık değiştirmem gerekiyor. Onu da hatta gelip yazalım öncesinde. Diyelim ki configured projects diyelim. Daha sonra yukarıdaki project datadan bir filter işlemi yapacağım ben. Ve bunun içinde yani ismini project olarak söyleyeceğim. Ve diyeceğim ki bunun içindeki bana şu lazım diyeceğim. Şöyle diyeceğim ki bunun içindeki bana project'in tagı lazım. Ve bunu includes tag diyerek ekleyeceğim ki ben buradaki bu tag'a erişebilerek ne yapabileyim? Yine buradaki gibi tab menümü yapabileyim. O yüzden dolayı bir de bunu yazacağım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Diğer tarafta yapmış olduğum gibi tekrar şöyle bakalım bölümümüze about. Burada yapmıştık. Şu şekilde yine bir varyantlara ihtiyacım var. Yine aynı şekilde geleyim. Bu varyantları şöyle kopyalayayım ve kendime göre düzelteyim. Bu seferki varyantlarım şu şekilde olacak. Hatta bunun ismini şöyle yapalım. Kart varyant diyelim biz. Sonra şuradaki varyantlarım animasyon varyantı olacak bu sefer. Initial şöyle yazılıyor. Daha sonra y ekseninde 50, opacity'si 0 olsun diyeceğim. Evet, bunlar bizim animasyonlarımız olacak. Tekrar geleceğim animate ve tekrar geleceğim yine aynı şekilde şu arkadaştan aslında kopyalayalım. Bu sefer de animasyonum 0'a gelsin ve opacity'si 1 olsun ve tam olarak gözüksün diyeceğim. Evet, bu şekilde bunları tanımladık. Şimdi hemen tasarımımıza başlayalım. Burayı öncelikle bir section yapalım ve id değerine eşittir projects. Evet, şuradaki arkadaş tıklandığı zaman buraya gelmesi için. Tamam. Sonra hemen buraya bir başlık ekleyerek başlayayım ve diyelim ki my project diyelim. Evet, şöyle bakalım bir şey gelip giden bir şey var mı? Yok, çünkü biz bu arkadaşı daha bu sayfamıza eklemedik. Hemen geleyim. Project. Evet, şöyle ekleyelim. Direkt hata aldık. Bu hatanın sebebi use silent kullanmamam. Hemen yukarı gelip yine aynı şekilde use silent demem gerekiyor. Bunu yazarsam bir hata olmayacaktır. Evet, şuraya bir yere gelmiş olması gerekiyor mantıken tasarımımın. Şöyle sayfamı bir yenileyelim bakalım. Evet, şurada görmüş olduğumuz gibi duruyor. Şimdi yavaş yavaş buranın tasarımını hemen düzeltelim. Project sayfamızdayız. Şöyle tekrar geliyorum. Bu arkadaşa hemen bir class name verelim. Text'in senin öncelikle center olsun ve text'in 4x large olsun. Text'in white olsun. Ya da benim my color fark etmez gerçi. Çok az bir renk tonu var sadece. Font'un semibold olsun diyelim. Başka margin top 4 diyelim. Margin bottom 8 diyelim. LG'de margin top'un 8 diyorum. LG'de margin bottom'ın 12 diyorum. Bu değerler tamamen kabataslak verdim ama büyük bir ihtimal bir sıkıntı olmaz. Tamam. Sonra burayı yazdık. Hemen buraya bir tane div yazacağım. Ve bu divde diğer tarafta yapmış olduğum gibi içine bölümler ekleyeceğim. Öncelikle yine ben buraya text white diyeyim ki eklediğim değerleri rahat bir şekilde yine görebileyim. Flex bir yapı olsun. Flex row olsun. Justify center. Item center. Başka
boşluklar ekleyelim. Bir de py6 diyelim. Bu şekilde olsun. Bundan sonra hemen şöyle project bölüme yeni bir tab alanı oluşturacağım. Tabımı da oluştururken ben neye göre oluşturacağım? Buradaki şu arkadaşlara göre oluşturacağım. Yani şurada öncelikle ben aslında şu başlıkları yapacağım. Daha sonra başlıklar dışında bir de buradaki arkadaşların içindeki itemleri çekmek için 2 tane bu sefer şey tanımlayacağım. Hemen tekrar buraya gelelim. Diyelim ki project tag.tsx diyelim. Rafce diyelim. Ve bunu doldurmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşın birkaç tane props'u olacak hemen. Bunları söyleyelim. Tag props. Daha sonra name alanı olsun bu arkadaşta. String on click özelliği olacak. Çünkü üzerine tıklandığı zaman ne olacak? Yine değişecek. Name'e göre içinde bir değeri olacaktı ve o yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Sonra is selected diyelim. Ve seçili ise boolean yapısıyla yine buna da göre de bir stil tanımlayalım. Hemen geleyim burada şu şekilde geldim. Ctrl space, Ctrl space, Ctrl space, bunları bu şekilde tiplerini söyledim. Buraya kadar tamam. Şimdi diğer tarafta yapmış olduğum gibi tekrar şöyle bakalım. About tab buton. Şurada ne kullandık? Biz şöyle bir arkadaş kullandık ve dedik ki işte durum eğer aktifse şu gelsin, değilse bu gelsin şeklinde bir şey söyledik. Yine aynı şekilde gelip biz burada benzer bir şekilde yapalım ama bu seferki değerimiz is selected olduğu için ve ben de burada o zaman ne diyeceğim? Aktif değil, is selected seçeneğini yine aynı şekilde kullanacağım. Sonra şöyle yapalım. Şuradan şöyle enter atayım. Şuradan şöyle enter atayım ve burada istediğim tasarımı söyleyeyim. Diyelim ki yine tamam, text'in white olsun, okey. Bir tane border'ın olsun senin. Border'ın da benim my color 100 sanırım şu şekilde olsun. Yine tekrar aynı şekilde buraya da gelelim. Burada da my color 200 olsun diyelim. Duruma göre biz bunu değiştiririz. Daha sonra üzerine geldiği zaman değişmesi için de border my color 100 diyelim. Bu şekilde bir tasarım olsun. Bunun için de ben yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi bir buton kullanacağım. UI butonumuzu da kullanabiliriz. Buna class name vesaire de yazacağız. Aslında direkt kullanabiliriz. Sıkıntı yok aslında. Tekrar geleyim. Buton class name diyelim. Bu class name eklerken tekrar süslü parantez, tuhaf tırnaktan ve dolar işareti, süslü parantez, yukarıdaki buton klasımızı öncelikle buraya ekleyelim. Sonra rounded, evet, rounded full diyelim. Daha sonra bir border ekleyeyim. px6, py3, gerçi bunlara ihtiyacımız da olmayabilir açıkçası. Yani sonuçta bu butonun içinde bir takım özellikler var. O yüzden dolayı sadece rounded full diyelim. Hatta belki buna bile ihtiyacımız olmaz. Hatta ya da şöyle yapalım. Biz bu butonu hiç karıştırmayalım. Normal standart bir buton kullanalım biz. Biz kendimizi gibi yapalım. Daha sonra aşağıda sadece olmazsa kontak bölümünde butonu kullanırız. Burada tasarıma uygun bir şekilde çıkartayım. Bunu da aslında tasarıma uygun bir hale getiririm ama birazcık uğraşmak gerekecek. Büyük projelerde güzellik sağlıyor ama şu an sadece tasarım odaklı olduğumuz için çok da fazla şey yapmayalım. Evet, bu şekilde bunu yazmış olalım. Sonra tekrar bu arkadaşın şöyle enter. Evet, şurada tekrar geleyim. Buraya bir on click özelliği ekleyeyim. On click özelliğine de şu şekilde yapalım. Diyelim ki on click name. Evet. Daha sonra butonun içinde yazmasını istediğim şey de yine name olacak. Evet, bu şekilde bu arkadaşı tanımladık. Şimdi diğer bölümümüze yine tekrar gelip bu arkadaşları teker teker tanımlayalım. Burada zaten yapımızı yazdık. Burada diyeceğim ki project tag, şöyle yapalım ve değerlerini yazalım teker teker. Name özelliğine öncelikle senin all diyelim. Tekrar geleyim. On click özelliğine yukarıda tanımlamış olduğumuz handle to change diyelim. Tekrar gelelim. Is selected özelliğine eşittir süslü parantez tag eşitse all. Buna göre yapacağız. Tekrar geleyim. Başka ne kaldı? Key kaldı. Burada bir key değeri vermeme
gerek yok. Evet, şu şekilde baktığımızda all bölümümüz geldi. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayayım. Ve bu sefer name bölümüne full stack diyelim. Ve tag'ı da yine bu şekilde yazmıştım. Yine aynı şekilde olsun. Evet, tıkladığım zaman gördüğümüz gibi geçiyor. Bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Buraya da front end böyle mi yazmıştım? Böyle hep karıştırıyorum TLD'yi. Evet, tamam, sıkıntı yok. Bu şekilde bunu da yazmış olalım. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim artık diğer bölümü yapmaya. Şöyle bu div'den çıkıyorum. Div'in o bittiği yere bir tane ul yazalım. Ve bu ula yukarıda tanımlamış olduğumuz ref'i burada ref olarak tekrar verelim ki hangi elemanı ne zaman erişebileceğimizi kullanabilelim. Tekrar geliyorum, burada class name grid mdd grid calls 3 olsun, gap 5 olsun, mdd gap 10 olsun diyelim ve normalde de buranın yine grid yazmasak da gerçi sorun olmuyor ama biz yine yazalım. Şöyle 1 diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra burada bir döngü yapacağım. Yapacağım döngü benim şurada tanımlamış olduğum filtered project'e göre olacak ve geleceğim burada neyse şöyle yazalım, nokta map, daha sonra parantez project olsun ve bir de index alayım ki buradaki değerlere verebileyim. Gerçi benim ID'm var aslında, vermesem de olur bu indeksi, onu da verebilirim ama hiç şey yapmayalım, şu şekilde yazalım. Sonra ben burada bir motion kullanacağım yine. Bu arkadaşın kütüphanesini bir yerden yine gelip bulmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Hero'da kullandık. Yumuşak bir geçiş olsun istiyorum. Daha doğrusu yumuşak bir geçiş değil. Ne yaptık biz burada? Dedik ki şu şekilde bir geçiş istiyorum. Böyle ne yapacak? Kaymalı bir geçişle birlikte gelecek ve güzel bir görüntü olacaktır. Hemen şu motion'ı gelip buraya ekleyeyim ve buranın içini doldurmaya devam edeyim. Şimdi biz normalde diğer tarafta ne dedik? Motion div dedik ama bu sefer ulun içindeyiz. Motion li şeklinde gelip tanımlayacağız. Hemen bunun teker teker tüm ayarlarını söyleyelim buraya. Diyelim ki sana öncelikle bir key verelim ve indeksin olsun. Tekrar gelelim. Varyantın olacak senin. Yukarıda yazmış olduğumuz kart varyant olsun. Inital özelliğin var senin. Ona da inital yine aynı şekilde yazalım. Başka animate özelliğini gelelim söyleyelim. Şöyle diyelim ki yukarıda yazmış olduğumuz is in view buysa o zaman bana animate'i getir. Değilse o zaman inital'i getir diyelim. Bu da tamam. Sonra son olarak bir tane translation ekleyip efektimizin süresini söyleyelim. Şöyle diyelim ki duration 0.3 diyelim ve tekrar gelelim. Delay ekleyelim. Bir tane de buna da diyelim ki index çarpı 0.4 diyerek indeksimizde buna göre bir hız verelim ve bu şekilde yavaş yavaş gelsin. Evet, bunu bu şekilde söyleyelim. Evet, şu an için gözüken herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü bir daha biz bunları getirmek için burada bir tasarım veya bir şey yapmadık. Artık ben bu Motion Lean'in içine bir de tasarım eklemem gerekiyor. Bu tasarımı da yine aynı şekilde geleyim başka bir dosyada yapayım. Ve diyelim ki project cart.tsx diyelim, rafc diyelim ve burayı doldurmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşın alması gereken değerlerimizi öncelikle söyleyelim. Project cart props diyelim ve tekrar şu proje bölümüne çıkıp şöyle bakalım alması gereken değerlerimiz neler. Title var, image var, description var. Tag'ı almayacak zaten. Diğer tarafta verdik. Bu var, bu var. Ben şu arkadaşları şöyle direkt gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Daha sonra bunların teker teker türlerini söyleyelim. Sen string'sin. Yani şu noktalı virgülü de ekleyeyim.
Sen stringsin. Sen de stringsin. Image bölümü de string. Aslına bakarsanız hepsi string. Tag bölümüne ihtiyacımız yok. Bunu kaldıralım. Title, description tamam. Sen de stringsin. Sen de stringsin. Söyleyelim. Sonra tekrar geleyim burada. Project Card Props ve burada control space virgül control space diyerek bunları hızlı bir şekilde ekleyelim. Tamam. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi gelelim buradaki tasarım işimize. Tasarım işimizi yapmadan önce gelip tekrar burada bu arkadaşla ilgili bir tane veri girişi yapalım ki zaten bir döngümüz var. Döngümüzle birlikte yaptığımız şeyleri de aynı anda görebilelim. Bunun için hemen şurada tekrar geliyorum. Bir tane project card diyeceğim. Şöyle enter ve buradaki tüm alanları teker teker girelim. Sen nereden geleceksin mantıken? Burada ismine project demiştik. Project'in içindeki description, yine tekrar git URL, hepsini böyle teker teker yazacağız. Image key de verelim hatta bu arkadaşa. Project'in ID'si diyebiliriz. Tamam. Evet. Şu an için gözüken herhangi bir şey yok gibi. Zaten bir tasarım vesaire bir şey yok şu an için. O yüzden herhangi bir şey gelmedi. Onun dışında başka zaten bu sayfaya şu an için ekleyeceğim bir şey yok. Şöyle normalde şöyle sayfamı bir yenileyim. En azından bir project kart gibi bir şeyin gelmesi olması gerekiyor. Şuradaki beyazlıktan kaynaklı gelmiş olabilir. Şöyle Ctrl A yapayım. Evet şu an göremedim ama evet aslında geliyor görmüş olduğumuz gibi. Ola bastığım zaman böyle geliyor. Full siteye bastığım zaman küçülüyorsa demek ki bir şeyler geliyor ama ben şu an tam olarak bu arkadaşları göremiyorum. Problem yok. Evet, Project kart bölümümüze gelelim. Hemen burada bunun tasarımını yapalım. Yine burada bir div var. Tamam. Şöyle tekrar gelelim. Bu div'e direkt bir class name verebiliriz aslında. Şöyle diyelim, direkt class name. Bu arkadaşa sabit bir boyut verelim. 56 diyelim. mdd h 72 diyelim. Rounded diyelim. Resimlerimiz vesaire olacak. Birazcık bükelim yani en azından. Rounded LG diyelim. Relative olsun ve burası bir grup olsun diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geleyim buraya. Bir stil ekleyeceğim buraya. Ekstra olarak bir süslü parantez daha açacağım ve diyeceğim ki background. Daha sonra 2 nokta tuhaf tırnaktan URL parantez içinde süslü parantez dolar süslü parantez ve burada benim yukarıda söylemiş olduğum image'imi burada kullanacağım. Tekrar gelelim. Şurada virgül burada değil pardon şurada virgül. Daha sonra burada background size diyeceğim ve bu arkadaşa da cover özelliği ekleyelim. Evet gelmedi ama bir sıkıntı yoktur sanırım. Evet bir şeyler gelip gidiyor aslında ama resimlerim mi gözükmüyor? Bir şey gözükmüyor sanırım. Bakarız ona şimdi birazdan. Ya da bir boyut vesaire verdik aslında ama gelmesi gerekiyor. Ama div olduğu için bundan dolayı da belki şey olmamış olabilir. Şöyle bir şey yazayım mesela. Gelip giden bir şey olacak mı? Evet şu anlık bir şey gelmedi. Bakalım. Tekrar şöyle bir tane daha div yazalım. Buraya bir class name ekleyeyim. Overfly gibi bir şey kullanacaktım ama bakalım. Tamam ya da bunu boş verelim şimdilik. Item center, justify center, absolute, top 0, left 0 ve full diyelim. Evet şöyle bunun içine ikon ekleyeceğim de resimlerim gelmediği için yani bunu aslında absolute yapıyla ben link bölümleri ekleyerek burada bunu göstermeye çalışacağım ama herhangi bir şey gelmedi.
Şurada tekrar şu page sayfama geleyim. Project sayfama geleyim. Şurada şöyle şu arkadaşlara bir bakayım. Benim klasörümün ismi yanlış değilse eğer, evet, bir sıkıntı yok gibi. All projects 1.png. Şimdi şunu deneyelim. Burada biz bir yerde nerede yazmıştık? Evet, şu arkadaşa biz 1 diyelim. Buna da 0 diyelim. Böyle deneyelim bir olmazsa. Daha sonra tekrar bunu değiştiririz. Burada bu arada animate yazmışım ama animate böyle yazılmıyor sanırım. Evet, şöyle tekrar gelelim. Belki de hatam budur. Evet, animate. Şunu da belki yanlış yazmışımdır. Yo, doğru, bir sıkıntı yok gibi. Tamam, sayfamı şöyle yenileyeyim. Şu an için görmüş olduğumuz gibi şeylerim geldi. Bunu 0 yapayım, tekrar 1 yapayım. Animate'i belki yanlış yazdığım içindir. Evet, animate'i yanlış yazmışım ben. O yüzden dolayıymış bu hatam. Şu an görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar bu şekilde geliyor. Full stack'e şöyle tıklayayım. Kayıyor veya frontend'e tıklayayım. Bu şekilde ne oluyor? Hepsi değişiyor. Ve güzel bir şekilde tek tek yükleniyor. Şimdi bu arkadaşların üzerine geldiğim zaman üzerlerinde birer ikon vesaire bir şeyler çıksın istiyorum. O yüzden dolayı proje Cars'ta birazcık daha çalışmaya devam edelim. Şimdi biz buraya vfull dedik. Daha sonra şey diyelim, h full diyelim aynı şekilde. Sonra bg my color 400 diyeyim. Daha sonra bg opacity'sine 0 diyeyim. Gizli olsun. Daha sonra group hover özelliği ekleyeceğim ve flex diyeceğim. Tekrar gelip diyeceğim ki group yine hover ve hover özelliğinde de bg opacity'si %100 olmasın ama %100'e yakın bir şey olsun. 75 diyelim. Mesela yumuşak bir geçiş olsun. Evet, şu. Daha sonra bir de yumuşak bir geçişi iyice yumuşatalım. Şöyle 700 diyelim. Evet, şöyle bir görmüş olduğumuz gibi bir şey çıktı. Buraya kadar tamam. Şimdi bu arkadaşın aynı zamanda içine yine aynı şekilde bir link ekleyelim ki üzerine ben ikonlarla birlikte bir şeyler ekleyebileyim. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi burada şöyle yapacağım. Kod diyelim şöyle. Bir ikon arayacağım daha doğrusu. Kod. Tamam, kodlu ikonlardan bir tanesini kullanacağız. Şunu deneyelim. Açıkçası ne çıkacak tam ben de bilmiyorum. Hemen şöyle bir class name diyelim. H10 V10 diyelim. Text'in senin white olsun diyelim. Absolute bir yapıda ol diyelim. Şöyle bir yazalım bakalım. Linke bir href vermediğimiz için bize sıkıntı yaratıyor. Şimdi git URL'i verelim, o yüzden buraya şöyle tekrar geleyim. Evet, şu şekilde bir ikon geldi. Bu arkadaş da BG White'da birazcık bu şekilde, birazcık bunu söndürelim. 60 yapalım mesela. Evet, şöyle bu da sönük olsun. Hatta birazcık daha koyu yapayım. Diğeri çok parladı. 80 dersem sanırım tamam. Şu an için iyi gibi. Bu arkadaşla birazcık daha oynayalım. Kursor pointer diyelim mesela. Üzerine geldiğinde el işareti gelsin. Sonra transform diyelim biz bu arkadaşa. Ve x'de translate x 1 bölü 2 diyelim. Aynısını y'de de söyleyelim yine. Aynı şekilde eksi şekilde. Şöyle kopyalayayım. Y diyelim. Bu da bu şekilde olsun. Ve bunun üzerine gelindiği zaman yine group hover'la birlikte kullanalım bunu. Group hover. Text'in senin white olsun diyelim. Evet, aslında yine text white'ı verdik de şöyle yapalım. Text white 80 diyelim. Şu aslında pek gözükmüyor ama biz buraya da 50 diyelim. Şöyle olsun. Tamam. Bu kısım tamam. Şimdi aynı şekilde diğer bir tane daha bundan tanımlayalım. Bu link için ekstra bir class name vesaire bir şeyler yazabiliriz aslında. Mesela bu linkte bu arkadaşı, gerçi içinde herhangi bir şey var yani, ya da ikonumuzu değiştirelim. Şöyle yapalım biz bu arkadaşa. Kod diyelim.
Sadece kod diye bir ikon kullanalım mesela. Evet bu. Bunun çevresine mesela linkle birlikte bir yuvarlak yapalım ki diğer ikonumuz da yine aynı şekilde güzel dursun. Hemen şöyle tekrar geleyim. Border class name border ekleyeceğim ben buraya. Border 2 relative rounded full başka H14 ve 14 diyelim. Aşağı taraf 10 ya, birazcık daha büyüğü. Ve border'ımızın rengi white yine 50 şeklinde olsun diyelim. Evet birazcık oldu ama tam tabii ki olmadı. Buraya relative dedik. Border 2 dedik. Başka ne ekleyebiliriz buraya? Neden bunun tam yeri istediğimiz gibi olmadı? Bir de buraya şunu ekleyelim. Top 1/2 dersem sanırım olur diye düşünüyorum. Evet birazcık daha kaydırmam lazım bu tarafa. Bu tarafa kaydırabilmek için de şöyle tekrar bakalım. Y ekseni, X ekseni. -1 dedik. Ya da direkt top yanına direkt left ekleyelim yine. Aynı şekilde 1/2 diyelim yine. Aynı şekilde sanırım girecekler için. Evet bu şekilde oldu. Güzel. Şimdi bu arkadaştan yine bir tane daha kopyalayayım. Aynı şekilde ve aşağıdakinin direkt ikonunu değiştirelim. Buraya ikon diyelim ve şunu kullanalım. Tekrar gelip bakalım. Evet buradaki git URL değil. Ne olacak artık? Şu olacak. Şöyle tekrar bir bakalım nasıl durdu. Evet güzel. Şimdi bunun altına artık ne yazacağız? Sadece title ve description alanlarını yine aynı şekilde yazacağım. Ve bu bölümü de aynı şekilde bitirmiş olacağım. Şöyle tekrar sayfamı yenileyim. Zaten teker teker yükleniyor. Buna bastım. Bu şekilde frontend'e bastım. All'a bastım. Aşağı tekrar indim. Yine teker teker yükleniyor. Bence güzel. Şöyle tekrar şuradaki animasyonlarıma yeniden bakayım. Opacity 0. Tamam bir sıkıntı yok gibi. Şimdi proje kartımızda hemen şu div'in bittiği yere burası olması gerekiyor ya da şurası da olabilir. Şöyle rastgele bir şey yazayım. Bakalım nereye gelecek. Evet şurasıymış. Hemen şöyle bir tane div açalım. Buraya bir class name. Text'ine white diyelim. Rounded ekleyelim. Şöyle mt3 diyeyim. Daha sonra background my color 100 diyelim. Bir şeyler yazalım da olmadı değiştiririz yukarıyı biraz. H5 diyeyim. Burada ben bir tane title yazacağım. Evet propslarımdan title'ımı söyledim. Yine aynı şekilde bir tane P. Burada da ne olacak? Description bölümü olacak. Hemen bu arkadaşı da bu şekilde seçtim. Evet çok da güzel durmadı. O yüzden dolayı biz buradaki rengimizi my color şöyle yapalım. 500 diyelim. Bu da güzel durmadı. Başka ne var? 600 var sanırım. 600'de bu koyusu şu 300'ü bir deneyeceğim. Nasıl duracak? Birazcık daha iyi gibi. Bu arkadaşa birazcık hemen bir şeyler ekleyelim. Şu rounded'ı öncelikle birazcık değiştirelim. Rounded 2x large olsun. Köşelerden vesaire bayağı büyüksün. mt3 diyelim. px4 diyelim. py2 diyelim. Güzel. Tam ortaladı gibi. Şimdi şu arkadaşa hemen bir class name yazalım. Senin text'in x large olsun. Font'un semibold olsun diyelim. Ve margin bottom 2 diyelim. Ve aralarına boşluk ekleyelim. Hemen bu arkadaşa gelelim. Senin text'in ne olsun? Text'in değil. Font'un light olsun. Onun dışında bir de text'in LG olsun diyelim. Evet LG büyük geldi. SM olsun o zaman. Şu şekilde bunu da yapmış olalım. Evet bence güzel gibi. Yani güzel sayılır en azından. Şu arka plan rengini aslında çok fazla uyduramadım. Ama yine de güzel bence olur. Tamam burayı da bu şekilde yapmış olalım. Bir de şunu deneyeyim olmazsa son olarak my color 200'de deneyeyim olmazsa 300'ü tekrar getireceğim.
Yok. Tekrar eski haline getireyim. 300 olsun. Tamam. Bu şekilde olsun. Evet, bu bölümde bitti. Şimdi artık yeni bölümde devam edeceğiz. Evet, şimdi ödeme formuyla devam edeceğiz. Bunun için öncelikle şöyle bir arkadaşa ihtiyacımız var. Recent diye. Bu Recent'ı öncelikle kaydolmanız ve daha sonra kaydolduktan sonra burada bir API key oluşturmanız gerekiyor. Ve daha sonra burada dokümantasyon seçeneğine yine birlikte bakarak ne yapacağız? Bir mail gönderme işlemi yapacağız. Bunun için hemen şöyle aynı zamanda şu sayfayı kapatayım. Birlikte açalım. Şöyle bir dokümantasyon diyeceğim. Bu uygulama normalde ücretli bir uygulama. O yüzden biz kendi kendimize mesaj göndereceğiz. Eğer ki başka birine mesaj göndermek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey bu uygulamaya para vermek. Biz şu an test aşamasında olduğu için ve aynı zamanda bir portfolyo sitesi olduğu için kendi kendimize bir mesaj göndermekte bir sorun olmayacaktır. Bunun için hemen dokümantasyonuma geldiğimde burada Next.js'yi seçeceğim ve burada yapmam gereken adımları bana teker teker söyleyecek. Hemen şu şekilde projemi durdurayım ve bu arkadaşı yükleyerek başlayayım. Onun dışında yine tekrar aşağı doğru geldiğimde şu şekilde bir template sayfası yapabileceğimizi söylüyor. Ben template sayfası yapmayacağım. Sadece şuradaki TS kodunun aynısını yazarak aynı şekilde kullanacağım. Ve burada bize diyor ki API key diyor. Biz de yine aynı şekilde bu API key'imizi environment dosyamızda oluşturalım. Environment dosyasında şöyle eşittir diyerek burada yazacağım. Ve daha sonra bir de aynı şekilde recent ya da şöyle diyelim from email diye bir tane daha alanım olsun. Buraya da kayıt olmuş olduğum, recent'a kayıt olmuş olduğum e-mail adresimi yazacağım. Çünkü dediğim gibi ücretli bir yazılım olduğu için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Herhalde böyleydi. Fake mail olduğu için o yüzden düşündüm bir an. Tamam. Sonra buradan API key'e geleceğim ve tekrar create API key diyerek burada bir API key oluşturacağım. Diyelim ki işte ismine Luna test diyelim mesela. Daha sonra add diyeceğim. Bana şurada bir API key verdi. Bu API key'i gelip buraya yapıştıracağım. Daha sonra tekrar geleceğim yine. Benim bu environment dosyasının mantıken GitHub'a yüklenmemesi gerekiyor. O yüzden dolayı burada environment nerede orası? Git ignore dosyama gelip daha sonra burada nokta environment diyerek bu arkadaşı GitHub'a yüklememem gerektiğini söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerim tamam. Sonra tekrar dokümantasyonumuza gelelim. Diyor ki şu şekilde bir dosya oluşturman gerekiyor senin arkadaşım diyor. Hemen dediği gibi bir tane dosya oluşturalım. API'nin içine API diye bir tane dosya oluşturuyorum ve onun içine send diye bir tane dosya oluşturuyorum. Ve onun içine tekrar root.ts diye bir dosya oluşturacağım ve buradakilerin aynısını aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Bizim e-mail template'imiz olmadığı için bunu siliyorum. Ve bu tam olarak bana yeterli gelmiyor. Tamam, okey, ben bu API'ye bir istek atacağım, tamam. Ama ben başka şeyler de eklemek istiyorum. Ne gibi şeyler eklemek istiyorum? Mesela birine bir mesaj gönderdiğimiz zaman bir mesaj formunda ne olur? Subject olur. Tamam, hadi subject'i buraya yazdık. E-mail yazdık. Sonra mesajı kimin gönderdiğini aynı şekilde yazmak istiyorum. Onun gibi birkaç tane şey eklemek istiyorum ve mesajımın konusunun aynı zamanda olması gerekiyor. O yüzden hemen buraya tekrar bir tane request yazıyorum. İsmini reg olarak kısaltacağım ve rest diyorum. Response olarak yine bu şekilde kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Sonra hemen bir tane const yazalım ve bir süslü parantez e-mail olacak, subject olacak, virgül mesaj olacak ve bu arkadaşları bana ne yapacak? Request'ten yakalayacak ve bu değişkenleri atayacak. Sonra ben bu arkadaşlara aynı şekilde console.log'la yazayım ki bir sorun var mı en azından şu anlık göreyim. E-mail, subject ve mesaj, bunları bu şekilde söyledim. Burada React demiş ve şu şekilde kullanmış ama biz bunu bu şekilde kullanmayacağız. To kısmına da benim kendi mailimi yazmam gerekiyor. Bunun için şuraya tekrar geleceğim. Const from email diyelim ve eşittir process nokta environment nokta buraya ne yazdıysak yine aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Buraya kadar işlemlerim okey. Sonra gelelim burada subject kısmına, benim yukarıdaki subject'imi yine aynı şekilde gelip ekleyeyim.
React kısmını komple silelim ve buraya bir virgül ekleyeyim ve diyelim ki HTML göndereceğim. HTML özelliği var zaten. Şöyle bir tane tuhaf tırnak açacağım. Bir tane P yazalım ve tekrar bir tane P ile kapatalım. Buraya diyelim ki mesaj diyelim. Şöyle dolar süslü parantez şöyle ve buraya da yukarıdaki mesajımızı söyleyelim. Başka subject'imizi vesaire de yine aynı şekilde aslında ekleyebiliriz. Şundan şöyle tekrar geleyim. Bir tane daha oluşturayım. Subject diyelim. Ve subject bir de mail adresini aynı şekilde gelip buraya ekleyelim. Hatta onu başa ekleyelim. Şöyle mail adresi için e-mail ve e-mail diyelim. Yani gönderen kişinin e-maili. Sonra burada to kısmına hemen benim yukarıda yazmış olduğum yani environment dosyamda olan from e-mail'i yazacağım ve bana maili gönderecek adres tam olarak bu. Zaten burada da bu şekilde söylemiş. Belki bu şekilde çalışmazsa şuradaki şu arkadaşları silip bu şekilde kullanabiliriz ama büyük bir ihtimal bir sıkıntı olmayacaktır. Buraya kadar işlemlerim tamam ve bunu kaydedeceğim ve bir yandan projemi çalıştırayım. Şimdi hemen kontağımızla ilgili bir bölüm yapalım ve bu arkadaşı kullanalım. Hemen buraya tekrar geleyim. Kontak diye bir klasör oluşturayım ve bunun ismine de kontak.tsx diyerek bir sayfa açayım ve rafçe diyerek bu arkadaşı yazalım. Şimdi benim daha önceden Shotgun'da yüklemiş olduğum birkaç tane zaten şey var. Yine aynı şekilde onları kullanacağım ama öncesinde bir tasarım yapmaya çalışayım. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta şöyle tekrar sayfamı açayım. Sayfamı yine aynı şekilde ikiye böleyim. Yan tarafta sadece bilgiler olsun ufak tefek ve bir sayfanın yarısında da bir form olsun. Öncelikle biz bu arkadaşa bir section olduğunu söyleyelim ve ID diyelim ki yukarıdan yine kontak tıklandığı zaman buraya gelsin. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar hemen bir tane div açıyorum. Ve burada bir class name diyelim. Grid istiyorum. md'den sonra grid calls 2 olsun. Normalde de grid calls 1 olsun şeklinde söyleyelim. Ufak tefek boşluklar verelim. my 10 diyelim. Sonra relative olsun ya da hatta relatifle de pek bir işimiz yok açıkçası. Bir de boşluklar verelim. gap 5 diyelim. Bu şekilde olsun. Sonra tekrar bir tane div açayım şu şekilde. Burası birinci kolum olacak. Yani class name yazmasam da algılar aslında. Yani bu call span 1'i yazmam aslında gerek yok ama hadi yine yazalım. Tekrar yine aynı şekilde geleyim. Şuraya da aynı şekilde yazayım. Evet. Bu iki tane call span'ın içini istediğimiz doğrultuda dolduracağız. Hemen ben bu arkadaşa öncelikle bir tane yazı yazayım. H5 diyelim. Ve diyelim ki let's connect diyelim. Ve hemen buna bir class name diyelim. Text'in white olsun. Text'in işte x large olsun diyelim ya da 2x large olsun diyelim. Şöyle bakalım bir şey gelip gitti mi? Biz bu arkadaşı eklememiş de olabiliriz. Page sayfamıza hemen gelip şöyle bir contact diyelim. Ve şöyle şu kütüphaneyle birlikte ekleyelim. Evet şuraya şu şekilde geldi. Birazcık bu arkadaşa hemen şurada ekstradan bir boşluk verelim. Diyelim ki mt normalde 6 olsun. Evet mt 6 büyüttüğümüz zaman da pek güzel olmadı gibi. Şöyle yapalım. Mobildeyken bir sıkıntı var mı? Şöyle sadece bir bakalım. Birazcık daha sanki büyük olabilir. mt 12 diyeyim. md'den sonra sen mt'ni 24 yap diyelim. Evet şu şekilde oldu. Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi bunun altına bir tane P yazalım. Yani dolu dolu olsun en azından. Ve buraya bir tane işte lorem 50 diye bir metin yazalım. Sonra tekrar geleyim. Bu arkadaşa da birazcık class name vereyim. Hatta bu arkadaşa text base diyelim.
bu şekilde olsun ve text'in yine white olsun diyelim. Hatta şu arkadaşın rengini başka kullanmış olduğumuz diğer renklerden birini kullanalım. My color 100 diyelim. Şöyle olsun. Fontuna semi bold diyeyim bu arkadaşın. Başka margin bottom 4 diyelim bir de. Tamam. Bu şekilde bence yeterli. Onun dışında bunun altına tekrar bir tane daha div açalım. Class name diyelim. Flex row diyelim. Ve gap 4 diyelim. Hemen bunun içine iki tane ikon ekleyelim. GitHub. Evet, şöyle bir tane GitHub'ın BS GitHub diye bir ikon ekleyeyim. Class name diyelim. H10 V10 text'in white diyelim. Evet, şöyle bir ikon geldi. Bu arkadaşa bir de margin top 5 diyelim. Tamam. Bir tane daha yine aynı şekilde ikon ekleyelim. Bir de LinkedIn diye ekleyelim. LinkedIn. Evet. Başka LinkedIn'in başka ikonu varsa onu ekleyelim. LinkedIn ikon. Evet, pek bir değişiklik olmadı gibi. Evet, başka şu BS'nin şöyle BS LinkedIn yazayım, belki böyle vardır. Evet, BS'nin varmış, bu daha güzel. Tamam. Bir tane daha ekleyelim hadi. BS Google diyelim. Tamam, bu şekilde 3 tane de ikon eklemiş olduk. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim diğer divimize hemen. Şimdi ben Shotgun zaten yüklemiştim ve bu Shotgun'daki bazı arkadaşlardan faydalanacağım. Şimdi benim burada bir tane alert'ım var. Şu şekilde ben bu arkadaşı kullanabilirim. Eğer ki e-mailim gönderilmişse o zaman bana işte buradaki gibi bir tasarım ver diyebilirim. Ama onun için öncelikle e-mailimizle ilgili birkaç tane şey yazarak başlayalım. Hatta tüm işlemleri biz burada baştan yazalım hatta. Diyelim ki const olsun bir tane ve diyelim ki email submitted diyelim ve set email submitted diyelim ve bu başlangıçta use state false olarak başlasın. Şöyle ve yukarıda da buna use silent diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Sonra ben aşağıda bir tane form kullanacağım. O yüzden const handle submit diyelim ve eşittir async diyelim ve şu şekilde yazalım. Şimdi ben formdaki elemanlara erişmek için şu arkadaşa ihtiyacım var. Evet, gelmedi. Bir şeyi yanlış yazmış olabilirim. Const handle submit. Bakalım şöyle async bir sıkıntı yok gibi. Şöyle private default diye bir özellik var. Şöyle bir parantez aç kapat yazalım bakalım. Hata alırsak sonra tekrar bakarız. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Sonra bir tane const data diyelim ve eşittir şöyle süslü parantez email target'tan gelen, evet, hiçbir şey çalışmadı şu an. Bir yerde bir hata yaptım gibi ama const handle submit use state false. Şöyle diyelim biz bu arkadaşa en iyisi eşittir 2 nokta react daha sonra nokta form event diyeceğim. Tekrar bir tane parantez html form element diyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Daha sonra biz bu arkadaşa artık erişebiliyor muyuz bakalım bir. Evet, bu şekilde yazdığım zaman erişebiliyorum ve bu şekilde yazmam daha mantıklı. Eğer ki diğer şekilde yazarsam da büyük bir ihtimal sıkıntı deploy sırasında olur. O yüzden dolayı biz şimdiden baştan peşin düzeltmiş olalım. Target daha sonra şöyle tekrar gelip yazalım. nokta target nokta email olacak ve value değeri olacak diyeceğim.
virgül. Daha sonra subject diye bir değerim olacak. Benim yine aynı şekilde target nokta subject nokta value diyeceğim. Tekrar mesaj bölümüm olacak. Yine target nokta mesaj nokta value diyeceğim. Aşağıda şimdi birazdan tanımlayacağım şeylerde benim ne yapmam gerekiyor? Bu değerleri yine söylemem gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Set email submitted'ım burada. Evet, şuraya virgül eklemediğim için aslında büyük bir ihtimal daha da o kadar hata aldım. Şu an tekrar bakalım. Belki şunu yazmasam bile bir sıkıntı olmayacaktı. Neyse, yazdık, problem değil. Evet. Onun dışında tekrar gelelim. Şurada şöyle yazalım. Const diyelim bir tane. JSON data diyeceğim. Eşittir. JSON string, evet şöyle büyük harflerle bu. String fly ve datayı göndereceğiz. Daha sonra tekrar const and point diyeceğim ve eşittir. Göndereceğim yer API'nin içindeki send klasörünün içine göndereceğim. Sonra tekrar gelelim hemen. Diyeceğim ki const options eşittir süslü parantez. Ne ile göndereceğim metot olarak? Post metoduyla göndereceğim. Şöyle yapalım. Metot eşittir metot. Evet, post diyeceğim. Virgül. Bir headers ekleyeceğim bu arkadaşa. Headers'ımızda JSON olduğunu söyleyeceğim. Şöyle şu şekilde yazayım. Sonra tekrar gelelim buraya. Body'sine de JSON data diyeceğim. Evet, bu arkadaşı göndereceğim. Buraya kadar tamam. Bir yerde hata var diyor. Şurada virgül unutmuşuzdur, ondandır o. Tamam. Sonra burası göndereceğimiz yer tam olarak. Sonra tek geleceğim, diyeceğim ki const response eşittir await fetch endpoint virgül options diyeceğim. Daha sonra const rest data eşittir await response nokta json diyerek bu arkadaşı böyle yazacağım. Daha sonra eğer ki durum response'nin statüsü eşitse 200'e, o zaman bana console.log message success de, aynı zamanda set email submitted'da bana true yap ki ben aşağıda bu arkadaşı kullanabileyim. Evet, bunları bu şekilde söyledik. Şimdi tekrar geliyorum burada hemen. İlk başta burada diyeceğim ki şöyle bir süslü parantez. Eğer ki email submitted başarılı bir şekilde gitmişse, o zaman bana buradaki bu tasarımı vereceksin. Ama gitmemişse de şuraya 2 nokta, tekrar yine bir tane parantez, o zaman bana bu tasarımı vereceksin şeklinde söyleyeceğim. Evet, bunların içleri tabii ki boş olduğu için şu an hata alıyoruz. Şöyle yapacağım. Şu arkadaşa şimdilik bir div ekleyeyim ve div kapatayım. Ve şurası için de benim buradaki şu alert'ın kodlarını kullanacağım. Şurayı şöyle gelip aynı şekilde buraya yapıştırayım. Ve bu arkadaşların aynı zamanda kütüphaneleri var. Bunları da geleyim yukarı aynı şekilde ekleyeyim. Evet. Şu an için bir hatamız yok. Şimdi burada bu alert'a birazcık class name vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Hatta şuraya şöyle class name diyelim. Sadece bg green 600 diyeyim. Daha sonra beğenmezsem duruma göre değiştiririm ve text white diyelim bir de olmazsa. Bu şekilde olsun buranın yapısı. Şimdi aşağı tarafta ise bir form kullanacağız. Dediğim gibi hemen şöyle bir tane form aç kapat yapayım. Daha sonra bunun içindeki elemanların flex bir yapı ve flex call olduğunu söyleyelim. Ve on submit özelliğini benim yukarıda yazmış olduğum handle submit olduğunu söyleyelim. Sonra tekrar gelelim. Buraya bir tane div yazalım. Bu divde bir class name verelim ve margin bottom 6 diyeceğim. Sonra bu divin içine ne var ne yok dolduracağım.
Şimdi biz daha önceden label'ı yüklemiştik. Bakalım şöyle komponent kütüphanemize. Oyun içinde label var. Evet, label'ımızı yüklediğimiz için biz buradaki şu label'lardan bir tanesini şöyle kod bölümünden geleyim. Şöyle kopyalayayım ve kendime göre değiştireyim. Şuradaki şu arkadaşa vesaire ihtiyacım yok. Burada bize ne desin? Your email desin. Şöyle bakalım şimdiye kadar ne oldu, ne bitti. Şöyle sayfamı bir yenileyeyim. Evet, label'ın kütüphanesi yok. Şu arkadaşı hemen yüklüyorum. Tekrar gelip bakalım. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi geldi. Bu label'a hemen bir class name verelim. Diyelim ki, hatta class name'i buraya değil acaba şuraya versem, her tarafı text white yapsa bana daha kolay olur mu? Evet, şöyle direkt yapmış olalım. Evet, burası tamam. Şimdi bunun altına da bir input eklemek istiyorum. Input'um da var zaten. Tekrar geleyim. Aynı şekilde buradan bir input ekleyeyim. Evet, bulabilirsem. Evet, şu input, şu şekilde bir input varmış. Bakalım başka seçenekleri görmüş olduğumuz gibi diğer input seçeneklerinden herhangi birini de seçebilirsiniz tabii ki, ama bize basit bir input işimizi görecektir. Şu arkadaşı şöyle direkt alayım ve bunun altına şöyle yapıştırayım ve input'un kütüphanesi yüklü değilse şöyle yükleyelim. Type'ında e-mail yazabilir ama name'inde yine e-mail yazmak zorunda. O yüzden yazalım. Placeholder'ı vesaire okey. Daha sonra burada required diye bir özelliği var, yine aynı şekilde zorunlu. Bunu yapalım. Başka ne ekleyebilirim? Normalde biz buraya aslında bir şey de kullanabilirdik. Yüklemedim onu. Aslında birazcık da uğraşmak istemedim. Buradaki bu form işlemini kullanarak, buradaki mesaj bölümünü de aynı zamanda kullanarak validation'lı bir işlem yapabilirdik. Ama yapmadık. Şimdilik o yüzden boş verelim. Diğer projelerimde isterseniz zaten bu arkadaşı defalarca kullandım. Siz de isterseniz onlara bakarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Burada background rengi olarak burası şimdi şey olacak, çünkü my color şöyle 600 diyelim. Bu çünkü içi beyaz bir şekilde gelecek. O yüzden hemen şöyle şuna vermiş olayım. Ve bir de buna margin top 2 diyelim. Şöyle boşluk verelim. Büyüttüğümüz zaman bir sıkıntı yok. Küçülttüğümüz zaman da bir sıkıntı yok. Bu tamam. Şimdi aynı zamanda bana daha sonra bunun için ne lazım? Yine şu içine bu arada bir yazı yazalım. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şimdi aynısından bir tane daha lazım. Şöyle gelip kopyalayayım ve buradaki alanımda subject olacak. Ve şu arkadaşın isminde pardon, burası text olacak. Ve şuradaki arkadaşın isminde subject olarak değiştireceğim. Şuraya da subject yazabiliriz. Şöyle olsun. Tamam. Onun dışında mesaj alanına ihtiyacımız var. Şöyle tekrar geleyim Shotgun'a. Bununla ilgili herhangi bir şey yüklemedik büyük bir ihtimal. Şöyle bir bakalım. Select var. Text array var. Şu şekilde bir text array da istiyorum. O yüzden şu arkadaşı npm diyerek aynı şekilde gelip yükleyeyim. Ve şöyle pass diyelim. Ops. Yapamadık sanırım. Npm. Tekrar. Evet, sorun ne anlamadım. Npm. Evet, şu an herhalde kopyalamayı başardım. Evet, yükleme işlemi başarılı. Evet, hep abuk subuk şeyler yazmışım. Sonra buradaki yine aynı şekilde kod seçeneğinden şu arkadaşı da yine aynı şekilde gelip alabilirim, ama öncesinde şöyle tekrar bir tane daha kopyalayayım ve tekrar geleyim, bu text array'ı aynı şekilde alayım ve kütüphanesini yükleyeyim. Evet, burada type özelliği falan tamam, okey. Name özelliğini yine aynı şekilde gelip yazalım. Diyelim ki mesaj ve placeholder'ında tamam öyle yazabilir, problem değil. Required olsun, yine vardır büyük bir ihtimal böyle bir özelliği. Class name'i de yine aynı şekilde alalım. Yine rengini hiç bozmayalım. Şöyle yazalım ve şu arkadaşı buradan silelim. Evet, şöyle tekrar geleyim tasarıma bakayım. Onun dışında bunun altına bir tane buton ekleyeceğiz yine.
Butonumuza muhakkak submit özelliği vermemiz gerekiyor. Zaten buton kütüphanesini yükledik. Şuraya tekrar geleyim. Bir tane buton diyelim. UI buton şöyle. İçinde de send mesaj yazsın. Ve bu butonun type'ı ne olsun? Submit olsun. Evet, şu şekilde direkt geldi. Evet, buraya kadar işlemlerimiz okey. Formumuza şöyle bir bakalım. Güzel duruyor mu? Duruyor. Artık biz bu arkadaşı bir test edelim hemen. Şöyle diyorum, bir tane böyle abuk subuk bir şeyler. Send mesaj diyeceğim. Evet, bana histap dedi ve şu şekilde bir başarılı diye bir mesaj gönderdi. Şimdi bunu anlamanın en kolay yolu buraya tekrar gelip close deyip buradaki emails bölümü değil, nerede, logs bölümüne gelip bakmak. Bir saat önce diyor. Ben bir saat önce test etmiştim. Şu an demek ki bana mail göndermedi. Bakalım 23.40. Evet, bu benim bir saat önceki mailim. Şu an bana mail gitmemiş ama başarılı demiş ve şurada verilerimin düzgün bir şekilde yazdığını görüyorum. O zaman şuraya kadar işlemler başarılı. Demek ki try'in içinde bana bir sıkıntı var demek yani bu. Ben şuradaki şu arkadaşı şöyle tekrar geleyim. Şöyle yazayım ve daha sonra tekrar buradan bir mesaj göndereyim ki sıkıntımı anlayabileyim. Tekrar şöyle sayfamı gelip yenileyeceğim. Tekrar bir şeyler yazayım şöyle. Evet. Send mesaj diyelim. Ve yine bana işlemin başarılı olduğunu söyledi. Bakalım bir saat önce. Ya API key ile ilgili bir hatam var benim şu an o zaman. Ya da başka bir şeyle ilgili bir sıkıntım var. Şimdi şöyle API key'ime bir gelip bakayım. Yani buraya mesela bir şey iletilmediğine göre API key'imle ilgili bir sıkıntı olabilir. Ya da mail adresimle, ki mail adresim sıkıntılı zaten. Şu şöyle olması olacak. Evet. Bu da API key'im. Tekrar yeniden bir daha bir sayfamı test edeyim. Send mesaj. Tamam. Tekrar şurada loglarımıza bakalım. Evet, şu an bir dakikadan önce bir mesaj gönderildi diyor ve bana 403 hatası veriyor. 403 hatasında da diyor ki sen diyor bu mail adresin diyor şey diyor kullanmıyorsun, yani kaydolduğum mail adresi bu değil diyor. Ben bir şey ya yanlış yazdım ya da mail adresimle ilgili gerçekten bir sıkıntı var. Şöyle bakalım bir. Evet, mail adresim bu. Fake olduğu için yanlış yazmışımdır belki. Evet, komple yanlış yazmışım. Tekrar yine aynı şekilde geleyim. Bir daha bir test edelim. Evet, tekrar send mesaj diyorum. Evet, başarılı dedi. Ve buraya tekrar gelip bakalım. Evet, loglarımıza gelip bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi 200 mesajı geldi. Bu da benim mail adresim Akme'den geldiğini görüyoruz. Ve burada görmüş olduğumuz gibi e-mail, deneme, mesaj ve subject şeklinde bir mesajım bu şekilde geldi. Evet, mesaj gönderme işlemimiz de başarılı bir şekilde oldu. Şimdi son olarak projeme basit bir de footer ekleyip artık projemi bitireceğim. Hemen şöyle component bölümüne geliyorum. Footer diye klasör açayım ve tekrar bunun içine footer.tsx diyeyim, rafce diyeyim ve burada basit bir tasarım yapalım. Hemen şöyle burayı sileyim. Burada footer kullanacağım ve şöyle kapatalım. Burada işte bir tane border ekleyebilirim yine. Diyelim ki border class name border top olsun. Ondan sonra border'ın rengi my color 200 olsun diyelim. Bu şekilde söyleyelim. Sonra tekrar geleyim bu arkadaşa. Şöyle yapalım. Burada bu container yapısının içinde olsun. Bu sefer yine P12 diyeceğim. Flex diyeceğim. Ve justify between diyelim. Ve tekrar gelelim. Burada bir span diyelim. Luna diyeyim. Ve class name ekleyelim. Font'un semi bold. Font'un Pacifico'ydu, evet. Pacifico. Başka text'in white diyelim. Tamam.
Bu da okey. Hatta şöyle yapalım biz bunu, en iyisi daha güzel olur. Luna şöyle enter. Diyelim ki işte all rights reserved diyelim ve bu arkadaşa da diyelim ki text center diyelim. Evet, bu şekilde olsun. Buradaki page sayfama yine aynı şekilde geleyim. Buradaki container dışında bu arkadaşı tanımlayalım. Bu şekilde yapmış olalım. Bakalım nasıl duracak. Evet, çok saçma bir şekilde durdu. Görmüş olduğumuz gibi. Hemen bu arkadaşla birazcık daha ilgilenelim. Sadece Luna bu şekilde olsun. Şöyle yapalım. Evet, şu text white'ı ve text center'ı şu arkadaşa verelim. Şu text center'ı şuraya da yazalım olmazsa. Evet, köşeden başladı. Text center, text white, border tag, container yapısı. Ne yapmadık? Şöyle yapalım. Text center, item center, justify center. Şöyle hepsine aynısından verelim bakalım. Evet, şu şekilde olsun. Bu hemen şu arkadaşa bir de ml2 diyeyim. Birazcık boşluk olsun. ml kurtarmadı. mr4 diyelim. Evet, buna da 4 diyeyim. Evet, şu şekilde olsun. Hatta biz bu font semi bold dedik. Biz buradaki yazıyı birazcık büyük yapalım en iyisi. Text'i 2x large olsun. Evet, şu şekilde olsun. Şimdi projemiz aynı şekilde gelip Vercel'e yükleyelim. Hemen şöyle projemi durduruyorum. Daha sonra npm run build diyerek bir hatamız varsa bu hataları öncesinde düzeltmemiz gerekiyor. Ve projemizi hatalarımızı düzelttikten sonra GitHub'a yüklememiz gerekiyor. Hemen şöyle bir bakıyorum. Hatalarım varsa düzeltelim. Evet, burada bir hatamın olduğunu söylüyor. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Ne diyor? Undefined diyor. From email için diyor. Şöyle tekrar root dosyamıza gelelim. Buna diyelim ki nasıl deriz buna? String şöyle desem olmadı. Sadece from email ile ilgili sanırım bu şekilde bir sıkıntımız var. Şöyle diyelim, string değil de biz bu şartı şurada verelim olmazsa. Eğer ki hata alırsak o zaman tür veririz. Şöyle diyelim, eğer ki from email eğer ki yoksa o zaman bana throw.new error diyelim ve from email is required desin. Evet, bunu bir deneyelim. Eğer ki sıkıntı olursa o zaman tekrar tipine bakarız. Tekrar npm run build diyeceğim şu şekilde. Evet, handle change'in içinde id kullanmışım about.tsx'te. Buna bir yine bir şey vermem gerekiyor. Bizim buradaki id değerlerimiz normalde ne? Şu şekilde ve biz buna id'sine olmazsa bir string diyelim. Tekrar yine aynı şekilde geleyim. npm run build. Burada event target ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. E-mail hemen bu sayfayı açalım yine aynı şekilde. Şimdi şuradaki hatayı şuradaki arkadaşları silerek yapacağım. Çalışıyor, yine bir sıkıntı yok aslında. Baktım, onu tekrar npm run build dedim, test ettim, tekrar bir daha yazdığımda düzelmedi çünkü. Bunu bu şekilde kaldırdığım zaman bir sıkıntı yok, yine çalışacak. Daha sonra hero.tsx de diyor ki kullanacaksan diyor şöyle değerler kullan diyor. İşte bir tane şey kullandık ya orada. Şöyle bir ifade kullanmıştım, nerede? Evet, şunun yerine eğer kullanacaksan diyor bunu kullan diyor. Tamam. Başka tekrar npm run build. Bu hataları zaman zaman ben de çok fazla anlamıyorum. Ne yapıyorum? ChatGPT'ye yazıyorum, Google'a yazıyorum. Bir şekilde bu şekilde yaza düzeltiyorum. Yani tarayıcının istediği hale getiriyorum. Evet, bu sefer de daha yeni buna hata vermemişti. Şu an buna hata verdi. Tekrar gelelim buraya.
Bu sefer bu E'ye sadece N'i diyeceğim. Ve bir de bu şekilde deneyeceğim. Bakalım bu sefer bir sıkıntı olacak mı? Evet, orayı geçtik. Daha sonra link pet kısmında bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Pet ile ilgili acaba ne sıkıntısı var? Does not exist on type never. Pet diyor. Pet'i ben nerede kullanmışım? Link pet. İndeksi var. Mobile menü. Linki biz burada dizi olarak alıyoruz zaten ve döndürüyoruz. Pet title. Evet, şöyle tekrar gelelim. Navbarımıza bakalım. Navbarımızda bu şekilde yazmışız. Yani bir sıkıntı olmaması lazım. Şöyle yapalım. Tekrar bir daha şöyle bir deneyeyim. Evet, olmadı. Şunları şöyle geri alayım. Tekrar bu hataya bakayım. Şöyle yapacağız bunu da. Tekrar geleyim. Şöyle yine ChatGPT'ye yazdırdım. Şu şekilde gelip düzelteceğim. Link diye bir arkadaş tanımladım yine. Pet ve title verdim. Bu yine aynı şekilde bu sayfadaki neredeydi? Navbarımızdaki gibi. Bunların tiplerini belirledim. Bir diziye çevirdim. Ve bu şekilde kullanmam gerektiğini söylüyor. Ve biz de yine aynı şekilde bu şekilde kullanacağız. Yani yine bir interface daha yazmış olduk. Tekrar npm run build. Evet, yeni bir arkadaş daha tekrar hemen gelelim. Buna da yine aynı şekilde any diyelim. Ve tekrar bir daha aynı şekilde npm ya da any değil, new tag mantıken string aslında. String diyebilirim. Tekrar npm run dev diyelim. Use state all. Aynen string. Aynen string, sıkıntı yok ya. Evet, artık işlemlerimiz okey gibi. Burası geldiyse bir sıkıntı olmuyor genelde. Evet, bu şekilde söyledik ve tamam dedi. Şimdi şöyle yapacağız hemen. Bu dosyalarımızı yine aynı şekilde GitHub'a yükleyeceğim hemen. Deploy diyelim. Ve daha sonra commit diyeceğim. Push diyeceğim ve bunları göndereceğim. Daha sonra Vercel hesabımızı açacağız. Vercel'e giriş yaptım ben. Add new diyeceğim. Project diyeceğim. Projemden buradan hangisi varsa onu seçeceğim. Benim şu an GitHub hesabım bağlı zaten. Direkt şu projeyi import etmek istediğimi söyleyeceğim. Burada bizim environment dosyalarımız var. O yüzden dolayı bizim burada bu environment'larımızı söylememiz gerekiyor. Şu environment'ları şöyle gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ikisi de aynı şekilde geldi zaten. Next.js projesi zaten seçili. Deploy diyorum. Ortalama bir dakika bekledikten sonra projem yayında olacaktır. Ben de şu an aynı dakika bir dakika bekleyeceğim. Evet, projem başarılı bir şekilde yüklendi. Buradaki şu sayfaya tıkladığım zaman artık projemi yeni linkinden görebilirim. Evet. Şöyle görmüş olduğumuz gibi sitemiz artık canlı yayında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Onun dışında full stack yazılımları da zaten yapıyorum. Kanalımda belki görmüşsünüzdür. İstediğiniz bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.